Selamlar arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 aylık bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Kanalın topluluk kısmından zaten belirtmiştim. Temmuz ayının başında buralarda olmayacağımı, tatil, aile ziyareti vesaire planlarım olduğunu. Ancak Ağustos itibariyle tekrardan eski rutinimize döneceğimizi söylemiştim. Aslında planım size Ağustos'un ilk haftasında video atmakta, ancak takdir edersiniz ki tatil dönüşü, işte biriken işler, aksilikler vesaire o kadar kolay olmuyor. Ancak artık eski rutinime, eski düzenime döndüm diyebilirim. Kanalda bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bugün React.js kullanarak çok güzel bir proje yapacağız. Ancak projeye geçmeden önce sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde kanal 1000 aboneye geçmiş durumda ve buradaki tabii ki en büyük pay sizin. Yaptığınız yorumlar, bıraktığınız beğeniler vesaire kanalın büyümesinde ve abone kazanmasında çok etkili oluyor. O yüzden sizlere ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum ve özellikle abone olanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hadi şimdi öncelikle bugünkü projemiz neymiş onu inceleyelim, ardından da kodlamaya başlayalım. Evet, bugünkü projemiz yine Frontend Mentor sitesinden bir challenge olacak. Challenge'ımızın adı Product List with Cart. Bakalım nasıl bir proje ile karşı karşıyayız. Önce bir hızlıca göz atalım. Ardından zaten Figma tasarımını inceleyeceğiz biliyorsunuz. Projemiz bu şekilde. Projemizde tatlılarımızın olduğu bir grid yapısı var ve bu tatlılardan Add to Cart diyerek sepete ekliyoruz ve şu sağda gördüğünüz kısımda bunu sepette gösteriyoruz. Yani kısaca sol tarafta tatlılarımızı sergiliyoruz. Sağ tarafta da sepetimizi gösteriyoruz. Bu da şurada bakın, Confirm Order dedikten sonra açılan bir bilgilendirme paneli. Burada verdiğimiz siparişleri bize gösteriyor ve Start New Order diyerek tekrardan ana sayfaya dönüp sepetimizi sıfırlamış oluyoruz. En sonunda da mobil dizaynımız var. Bu da zaten bütün tatlılar alt alta geliyor ve yine en sonunda sepet kısmımız onların altına hizalanmış oluyor. Çok güzel. Şimdi projemize hızlıca bir göz atmış olduk. Hadi geçelim Figma tasarımına ve daha detaylı bir inceleme yapalım. Şimdi öncelikle burada Design System bölümündeyim. Primary renk olarak red rengimiz var. Ardından rose renklerimiz geliyor. 6 adet mevcut. Bir green rengimiz var ve siyah ve beyaz olarak devam ediyor. Tipografi olarak bakalım. Text preset 1, 2, 3, 4 ve 4 bold olarak. Tamam, bunları da yine main CSS'imizde class olarak tanımlayacağız. Bir önceki projede de böyle yapmıştım hatırlayacaksanız. Ardından kullanacağımız font family Red Hat text olarak verilmiş bize. Burada da zaten bunların hepsini tek tek vereceğiz. Spacinglere ihtiyacımız yok çünkü zaten Tailwind'in hazır utility class'ını kullanacağımız için bunların birçoğunun karşılığı olacaktır. Olmayanları da zaten direkt köşeli parantezle custom olarak verebiliriz bildiğiniz gibi. Button komponentlerimiz varmış. Bakın burada gösteriyor. Add to Cart butonu. Üzerine mouse'la geldiğimizde şu siyah kırmızıya dönüyor ve şuradaki border bir koyu renge dönüşüyor tekrar. Burada da ürün ekledikten sonraki hali var butonumuzun. Yani şu buton şuna dönüşüyormuş. Tamam, bunları zaten ayrı ayrı komponentlerini oluşturarak halledeceğiz. Burada da zaten diğer primary butonumuz varmış. Bunu da BTN primary olarak ayrı bir bileşende veririz. Buraya da BTN Add to Cart deriz. Bu BTN Add to Cart'ın içinde de şu ikisini tanımlarız. Şunun için ayrı bir bileşen oluşturmamıza gerek yok. Bunu zaten conditional class'la veririz diye düşünüyorum. Bakarız. Burada remove button'ımız var. Normal hali, mouse üzerine gelinceki hali. Bunları da yaparız. Burada da yine Add to Cart butonumuzun yapısını bize vermiş. Burada başka bir şeyimiz var mı? Bakmadığımız, hayır yok. Çok güzel, devam edelim. Şimdi o zaman burada prototipimize bir girelim. Şuradan start prototip diyelim. Bir açılsın. Burada da şimdi bizden istediği etkileşimi gösterecek. Bakın şimdi burada add to cart diyorum. 1 dedi. Görüyor musunuz? Bir tane daha diyorum. Tekrar arttırıyorum. 1, 4. Bakın ve burada ne oldu? Gözüküyor. İşte klasik tiramisu'dan bir tane eklemişiz. Burada gözüküyor. Burada tatlının adını göstereceğiz. Burada kaç adet eklendiğini, şurada birim fiyat, şurada toplam fiyat. Bakın 4 birim, birim fiyatı 7, toplam $28. 4 çarpı 7 28 olarak burada sağda kartta göstereceğiz ve en altta da totalini göstereceğiz ve buradaki tabii ki butonlar silme butonları olacak. Tabii arkadaşlar buradaki butonlar bir işe yaramaz şu anda ya da bakın yeni bir ürün eklemeye çalışayım. Eklemez. Bu Figma'daki prototip kısmı sadece sizden beklenen etkileşimli kısmın bir ön gösterimi gibi, işte zaten adı üstünde prototip gibi düşünün. Bunu hani bir kodlama, herhangi bir JavaScript dönüyor falan gibi düşünmeyin arka planında. Ve yani bunu bu şekilde veren bir tasarımcıyla çalışırsanız çok şanslısınız demektir gerçekten. Çoğu kişi bunları önemsemiyor. Ki zaten çoğu zaman verilen Figma tasarımları çok vasat. Yani şöyle gerçekten güzel tasarımcıyla çalıştığımın sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Burada tablet prototipini de gösteriyor. Mobil prototipini de gösteriyor. Bunlara bakmamız zaten gerek yok. Burayı kapatalım ve dizayn kısmına gelelim. Şimdi burada önce hızlıca bir beyin jimnastiği yapalım. Burada neyimiz var? Bakın ana sayfamız bu. Zaten tek sayfalık bir proje bu. Burada sol tarafta arkadaşlar şöyle bir kalem alalım. Rengini kırmızı yapalım. 2 olmasın, şöyle bir 5 olsun. Bakın burada zaten
zaten görüyorsunuz değil mi? Main layout'umuz, ana layout'umuz var ve bakın burada bu kendi içinde neye ayrılıyor? İkiye. Yani sol tarafta tatlarımızı, sağ tarafta da sepetimizi göstereceğiz. Burada kullanacağımız yapı flex değil grid arkadaşlar. Bunun da sebebini size söyleyeyim, göstereyim. Flex'e de yapabilirsiniz ancak bu tip durumlarda grid çok daha iyi oluyor. Bakın şimdi main page'e tıkladım. Buraya geliyorsunuz sağ tarafa. Şurada layout guide görüyor musunuz? Desktop diyor. Tıklıyorsunuz. Desktop tekrar geliyorsunuz şuradaki şu simgeye. Bakın burada 12 columns görüyor musunuz? Burada kolonlar 12 ve şurada yandaki göz kısmı kapalı şu an bakın. Kirpikler var burada. Buna tıklıyorum. Bakın göz açıldı. Şimdi çok dikkatli bakın buraya. Ne oldu? Şurada kolonlar belirdi. Görüyor musunuz koyu renkli? Gelin bunları birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çoğu tasarımcı 12'li grid sistemini kullanır tasarımında ve elementleri ona göre yerleştirir ve bu bize çok büyük bir çalışma kolaylığı sağlıyor. Yani sadece tasarımcıya faydası yok. Bizim gibi geliştiricilere de faydası var. Neden? Bakın şimdi gelin şu tatlı kısmını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de bitiyor. Şuradaki şu kırmızı yerler gap, boşluklar burayı hesaba katmıyorsunuz. Bakın 8'de bitti. 1, 2, 3, 4. Yani tatlılarımızı göstereceğimiz kısma 8 FR'lık bir alan, sepetimizi göstereceğimiz kısma da 4 FR'lık bir alan tanımlayarak toplam 12 FR ile ana layout'umuzu düzenleyeceğiz ve bu bize çok güzel bir tutarlılık sağlayacak kodlarken. Göreceksiniz zaten ne demek istediğimi. Tabi burada 8 FR, 4 FR yerine işte 1 FR auto da verebilirsiniz. Ben bunu projede göstermiştim size ama sanırım o bir navbar'ı sadece hizalamak da basitti. CSS Grid'de FR her zaman en son hesaplandığı için mesela siz her zaman bu tip projelerde sepetinizin daha inatçı olmasını isterseniz. Çünkü kullanıcı ekranı daralttığında isterseniz ki şu resimler kendini eğip büksün. Değil mi? Bu sepet daha sabit, daha sağlam durması lazım ki orada çünkü fiyat bilgisi çok daha önemli bilgiler var. Sol taraf oranla vesaire. Ancak biz burada 8 FR, 4 FR'ı kullanırız bu projede. Ancak bu da aklınızda bulunsun. 1 FR Auto olayını da araştırın. Hangi projede kullandığımı hatırlamıyorum ama kesinlikle videolarımdan birinde kullandım. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi burada 8 FR, 4 FR'lık bir yapıyı kullanacağız ve ardından da tatlarımızın kısmında şuradan hemen kalemimizin rengini değiştirelim. Tatlarımızın kısmında da bakın şurası kendi başına ayrı bir layout olarak öne çıkıyor ve bu da bakın burada üçlü yapı. Burada yine grid kullanacağım. Burada Flexbox da kullanabilirsiniz ama ben grid kullanmayı daha çok seviyorum biliyorsunuz. Hani daha güçlü olduğunu düşünüyorum gridin. Sadece birazcık daha Flex'e göre uzmanlaşması zor ama anladıktan sonra bir kere her şey gridle acaba bu önce bir gridle yapılır mı diye düşünüyorsunuz. Ha tabii ki Flexbox'a cuk diye oturan durumlar var ki projelerimde görüyorsunuzdur. Gidip orada direkt zaten Flexbox kullanıyorum. Yani neyi nerede kullanacağınız da önemli. Şimdi burada bu yapıyı bakın üçlü yapı tablete geçtiğimizde de yine üçlü yapı ama bu sefer ne oluyor? Bakın kartımız, sepetimiz aşağı geliyor ve mobilde de tekli yapı. Burada yine hiçbir breakpoint kullanmadan doğrudan daha önce de kullandığım grid'deki min, max ve repeat yapısıyla ve tabii ki autofill yapısıyla bunu otomatik olarak responsive hale getireceğim. Eski projelerimde en az 2 kere kullandım. Yani şu anda bu kanalı sıkı takipçileri ne demek istediğimi anlamıştır diye düşünüyorum. Devam edelim. Bakalım başka neyimiz varmış. Burada aktif kısmımız var. Burada zaten evet kartımız doluyken ki kısım bunu az önce prototipte bakmıştık. Bir de şurada modalımız var. Siparişi verdikten sonra bilgilendirme amaçlı açılıyor. Buna da zaten bakmıştık. Burada da çok benzer bir yapı var. Sepetteki yapıyla sadece burada bu sefer thumbnail şeklinde resimlerimizi göstermiş oluyoruz ve tabii ki silme butonu yok vesaire. Bunu da ayrı bir layout olarak oluşturacağız. Tamamdır. Bence başlangıç için bu kadar inceleme yeterli. Bundan sonrasında zaten kervanı yolda düzeriz. Hadi projemize başlayalım. Evet şimdi projemizi zaten React kullanacağımızı söylemiştim ve UI kütüphanesi olarak da yine Shadcyan kütüphanesini kullanacağız. Bu kütüphanenin kurulumunu ve kullanımını size bir önceki videomda React ile modern form yapım videomda göstermiştim. Kurulumu için oraya bakabilirsiniz ya da oraya bakmak istemezseniz de bakın buraya geliyorsunuz. Get started dedikten sonra Next.js with diyor. Biz with ile kullanacağımız için buraya geliyorsunuz. Buradaki adımları tek tek uyguluyorsunuz. Bir önceki videoda bunun kurulumunu adım adım gösterdiğim için tekrar yapmayacağım. Ben doğrudan bu projeyi kurdum ve şu anda hazır olarak bekliyor. Siz de eğer benimle birlikte kodlayacaksanız gelin buradaki adımları tek tek uygulayın. Ondan sonra zaten kurulmuş olacak. Bu kısımda direkt size önce Vite kurduruyor. Oradan React ve TypeScript'i seçin ya da TypeScript kullanacaksınız işte JavaScript'i. Ardından Tailwind eklettiriyor. Yani şuradaki adımlar aslında ihtiyacınız olan bütün adımlar React kurulumu dahil. Şimdi bu Shadcyan burada dursun açık. Buradan çünkü komponentleri kullanacağız. Mesela button komponentini kesin kullanacağız. Hatta bu açık dursun. Şimdi gelelim projemize. Evet şurada app.tsx'in içinde ben
hemen Hello World olarak burada projemizin girişini yaptım. Şimdi öncelikle yapmamız gereken nedir? Shadescien'in default gelen stillerini tasarımımıza göre özelleştirmek. Şimdi buraya gelelim. Projede Dark kullanmayacağız. Bunu komple silebiliriz. Hatta silelim bunu. Dark mode yok çünkü projemizde. Hatta sidebar ve chart da kullanmayacağız. Şunları da silebiliriz. Temiz olsun. Şuradan sidebarla ilgili, chartla ilgili yerleri de şuradan kaldıralım. Tamamdır. Bu şu anda yeterli bizim için. Projemize bir dönelim. Figma'ya geldim. Şimdi burada renklerimiz var. Renklerimizi burada yapıya göre vermemiz gerekiyor. Buraya gelelim. Önce kendi değişkenlerimizi tanımlayalım. Burada CLR red diyelim. Şurada bize verdiği değeri kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Yapıştırıyorum. Şimdi sıra Rose 900 rengindeyiz. Buraya geldim. CLR Rose 900 dedim ve bunu buraya yapıştırdım. Bunu bu şekilde hemen hızlı ben arka planda halledeyim. Evet, şimdi renklerimizi buradaki Figma tasarımına göre hızlıca tamamladım. Bakın şurada görebiliyorsunuz şu an red rengimiz ve 900'den 50'ye kadar rose rengimiz ve green rengimizi buraya verdim. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bakın bizim primary rengimiz neydi? Design'a dönelim. Primary rengimiz kırmızıydı değil mi? Şurada empty değil de şu dolu kısmına gelince anlayacaksınız. Evet, bakın şurada primary renk olarak tanımlayacağımız buradaki işte button'ın rengi olsun. Yine button'ın dolgu rengi ve buradaki border'ların rengi olarak kırmızı. Şimdi VS kodumuza geliyoruz. Bu index.css'te bakın yukarı çıkıyorsunuz. Burada root'ta tanımladığımız değişkenler, bunlar sadece bir değişken ataması değil mi? Şuradakiler gibi. Şunlar Shadescien'in ki burada da bunları da özelleştirebiliyoruz ki özelleştireceğiz şimdi. Bakın bizim burada primary rengimizin ne olmasını istiyoruz biz? CLR red değil mi? Peki o zaman ne yapacağız? Burada primary var ya, bakın primary'nin karşısındaki rengi ne yapacağız? Yukarıda tanımladığımız CLR red ile override edeceğiz. Peki şu an ne oldu? Şuradaki primary değişkeni artık bizim özel tanımladığımız değişkeni aldı. Bu değişkenin değeri artık şu CLR red ve bu primary burada bakın color primary var primary. Gördünüz mü? Şu color primary hangisini aldı? Şu var primary. Şu var primary hangisi? Şu. Ve biz buraya kendi özel atamamızı yaptık. Peki şeye gelelim şimdi. Burada bakın background foreground diyor. Bu background projemizdeki ana sayfanın arka plan rengi. Foreground'da yazı rengimiz. Background'ımız ne renkmiş? Bakalım hemen burada. Desktop'ı seçtim. Bakın fill diyor. Şurada rose 50. Demek ki background'ımız rose 50 olacak. Yazı rengimiz de rose 900. Hemen buraya geliyorum. Bakın burada rose 50 değişkenimiz var. Şuradaki background'ı ne yapıyoruz? Rose 50 yapıyoruz. Foreground'ımızı ne yapıyoruz? Rose 900 yapıyoruz. Şunları bir kaydedelim. Projemize bir dönelim. Bakın farkında mısınız? Background rengi hafiften bir beje dönüştü. Hatta konsolumuzu açalım. Bakın buradan bir hemen şunu beyaza döndüreyim. Farkı daha iyi anlayacaksınız. Bakın body, background color karşısında var. Background color diyor ve verdiğimiz ton. Bakın şimdi buradan tiki kaldırıyorum. Ekranın rengine iyi bakın. Beyaza döndü. 5. Beyaz 5. Umarım belli oluyordur. Ve color'ımız ne oldu? Bakın var foreground. Rose 900 rengi şu anda bu. Bakın burada da karşısında yazıyor. Bunu kaldırırsam da siyah ve rose 900'e dönüyor ama bunu tabii çok koyu bir renk olduğu için anlaması çok zor. Şu anda bu atamayla bu kısmı halletmiş olduk. Şimdi bizim burada Shadescien'de kullanacağımız button rengimizde primary rengimizi verdik. Peki bakın burada ne kullanacağız? Mesela burası ne? Bir kart değil mi? Şuradaki. Bir kart yapısı var burada. Peki bu kart yapısının background rengi neymiş? Bakın beyaz değil mi? O zaman ne yapabiliriz burada? Biz yine index.css'imize gelip bakın burada ne vermişler? Kart, background. Tamam zaten beyaz. Bu doğru. Kart, foreground. Kartımızın da foreground'ı yani kartımızın yazı rengi şu koyu renk değil. Biz yine burada ne istiyoruz? Rose 900 istiyoruz. Böyle kullandığınız işte popover olur. İşte az önce benim sildiğim gibi sidebar olur. Chart olur vesaire. Bütün hepsinin renginin özelleştirmelerini burada bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıca green'imizi tanımlamayı unutmayalım. Şuradaki color green vardı. Buraya geldim. Color green dedik ve hemen var. Şöyle CLR green'i seçelim. Bunu da buraya kaydetmiş olalım. Bunu da bakalım hemen kullanabiliyor muyuz? Buraya geldim. Şöyle text green dediğim anda bakın az önce tanımladığımız rengi veriyor. Bunu seçelim ve bakın tam da tanımladığımız green'e yeşile dönmüş oldu. Tamamdır. Bunu da sağlamasını yaptık. Tamamdır. Başka neyimiz var bakalım. Görüyor musunuz? Border'ımızda bir renk var. İyice yakınlaştırayım görün. Şurada bakın. Border rengimiz neymiş? Şu button'a bir tıklayayım. Bakın şu stroke'ta yazar zaten daha önce söylemiştim. Rose 400. Hemen geliyorum burada index.css'e. Burada border'ımız nerede tanımlı? Border görebiliyor muyuz? Evet, border'ımız burada. Bakın border rengimiz ne olacakmış? Burada şu anda açık gri bir renk. Biz bunu istemiyoruz. Bizim border'ımızın rengi burada bize verilen Rose 400'dü. Hemen bunu da burada Rose 400 olarak veriyoruz. Tamam mı? Şimdi artık border klasını kullandığımızda Tailwind'de renk olarak default olarak şu Rose 400'ü verecek. Ancak işte hover durumda ya da aktif durumunda bu ne olacak? Border primary. Neden? Çünkü az önce primary'yi biz nereye verdik? Bakın buraya. Bu şekilde bir bütünlük oluşturmuş olduk tasarımımızda. Shadescien kütüphanesi kullanırken ve elinizde bir tasarım varsa bu tip
özelleştirmeleri mutlaka yapın arkadaşlar. Gidip tek tek klasın içine vermeyin. Bu şekilde burayı özelleştirirseniz çok daha rahat ve hızlı çalışırsınız. Başta biraz uğraşırsınız ama ondan sonra çok hızlanırsınız. Onu size söyleyeyim. Şimdi başka var mı unuttuğumuz bir şey, ki varsa zaten dönüp ekleriz. Önemli değil. Şöyle bir bakalım. Tamamdır. Bence şu an bu kısım özelleştirme için yeterli. Bir de projemizi indirdikten sonra Frontend Mentor'da içinde çıkan assets'ler bölümü var biliyorsunuz. Onları da şuraya bir kopyalayayım. Şurada fonts ve images adlı dosyaları assets'in içine attım. Evet, bakın buraya fontumuz geldi ve resmimiz geldi. Çok güzel. Şimdi resimlerimiz burada, hem iconlarımız var hem bakalım şöyle. Evet, ürünlerimizin resimleri var. Bir de şuraya SRC'nin içine değil de dışa böyle DB diye bir klasör oluşturayım ve verdikleri JSON data dosyasını, çünkü bu kartın içindeki ürünleri, tatlıları, işte fiyatı vesaire hepsini JSON dosyasından çekeceğiz. Şunu da şuraya bıraktım. Bakın data.json dosyası olarak burada şu anda bulunuyor. Bunu da şöyle bırakalım. Burada kaydedelim. Burada dursun, zaman gelince kullanırız. Şimdi burada SRC assets'in içinde neyimiz vardı? Font. Gelelim fontumuzu da tanımlayalım. Fontumuz neymiş? Variable font Red Hat Text TTF formatında. Hemen index.css'imize geliyorum. Add font face diyelim. Şöyle şunu indirelim aşağıya. Şöyle kabul edelim. Burası neydi? Red Hat Text. URL'imizi de şöyle şuradan assets, fonts ve Red Hat Text olarak verelim. Devam edelim. Font weight 100 ila 900 arası. Tamam, bunu böyle kabul edebiliriz. Font style normal, font display swap. Ayrıca şuraya formatını da tanımlamayı unutmayalım. TTF'den sonra format. Kendisi zaten çıkarttı. True type. Bu formatı genelde vermeye çalışın arkadaşlar. Bu TTF True type formatı zaten True type format. Onun kısaltması. WOF kullanıyorsanız VOF, onu da o şekilde az önce önerdiği gibi verebilirsiniz. Şu anda bunlar yeterli. Buraya şimdi geliyoruz. Theme inline'a aşağı doğru inelim. Font sans dedik. Red Hat Text sans serif. Bunu bu şekilde verdi. Bakalım bunu kaydettiğimiz anda. Evet, zaten gördünüz mü? Kaydettiğim anda artık font family'miz Red Hat'e dönüştü. Hemen burada kontrolünü yapalım yine de. Burada Computer'da tıkladım. Font Family, bakın Red Hat Text olarak gözüküyor. Evet, fontumuzu da hallettik. Şimdi bakalım tekrar Figma tasarımımıza, Design System'a bir gelelim. Renklerimizi verdik. Evet, ne kaldı geriye? Şu tipografideki text presetleri vermemiz kaldı. Dediğim gibi zaten spacingleri tanımlamayacağız. Şuradaki text presetleri burada ben hemen CSS class olarak vereceğim. Bu arada React Crash Course videomda olması lazım. Bu text preset olayını biz burada şimdi CSS class olarak tanımlıyoruz ama Tailwind CSS kullanırken böyle custom class'lar tanımlamaktan mümkün olduğunca uzak duruyoruz arkadaşlar. Bunun sebeplerini açıklamıştım. Çünkü Tailwind'in en büyük selling point'i neydi? Bizi başkalarının yazdığı CSS class'larını okumaktan, çözmekten kurtarmak en büyük artılarından biriydi. Onun sağladığı utility class'larını komponent bazında bileşenleri ayırarak kod tekrarının önüne geçmek. O yüzden böyle kod tekrarı yaptığımız yerlerde, stil tekrar yaptığımız yerlerde bileşen oluşturuyoruz. Bunları zaten gösterdim birçok projede. Ancak böyle gidip de text ile ilgili şeyleri bütün proje genelinde kullanılacak ve text preset bunlar. İsterse 5 sayfalık bir proje olsun. O projede yine bu text presetler kullanıldığı için böyle bu kadar genel ana bir yapıyı gidip de index CSS'in içinde custom class olarak tanımladığınız zaman kimse size gidip bunu niye böyle yaptın demez ki zaten neden yaptığınızı da anlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bunu tabii ki şöyle bir yaklaşım daha var. İşte React'in içinde ya da işte Vue.js kullanırken fark etmez. Typography bileşeni oluşturup orada her bileşenin prop alacağı şekilde işte level 1, level 2, level 3, H1, H2, H3 o şekilde de özelleştirmeler yapılıyor ama ben onun birazcık bir tık over engineering olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ben bu yaklaşımı kullanıyorum. Daha mantıklı geliyor bana ama onu o şekilde kullanana da niye kullanıyorsun demem. O da o kişiye ya da o ekibe uygun geliyor olabilir. Şimdi buraya gelelim. Text preset 1. Index CSS'imizdeyiz. Aşağıya indim. Şuradan devam edelim. Text preset 1 dedik. Font size 56 piksel. 56 piksellik bir şey gördük mü ya projede? Bir saniye, bu çok büyük bir yazı fontu. Mesela en büyük yazı şu Desserts. Bu 56 piksel değil. Bakalım kaç piksel bu? 40 piksel. Text preset 1 40 piksel ama burada Design System'da text preset 1'e 56 piksel demiş. Daha büyük bir şey var da ben mi kaçırdım? Bir daha bakalım. Burada mesela sipariş alındı yazısı. Bu da text preset 1. Bu da 40 piksel. Tamam, burada bir hata var. Tasarımda bir hata yapılmış. Text presetleri tanımlarken bir daha bakalım biz buradan. Text preset 1 40'a 120 bold. Tamam, orası doğru. Geri kalan kısımlar doğru. Tamamdır, biz buna göre düzenleyelim. Font size 40 piksel yani 2.5 rem. Line height 120 ya da 1.2 olarak verelim. Ve font weight'imiz neydi? Bold. Tamam, bunu bu şekilde verelim. Devam
devam edelim. Design System. Text Preset 2. 24 piksel. Bakalım 24 piksellik bir şey var mı? Ben şu anda çünkü güvenim sarsıldığı için bir kontrol etme ihtiyacı duyuyorum. Bu Text Preset 2. 24. Tamam. Bundan sonrası düzgün herhalde. Biz buradaki yapıya göre devam edebiliriz. Ben bunları hemen Text Preset 2 dedik. Font size 24 piksel yani 1.5 RAM. Yine bold olacak ama bu sefer 1.25 olarak vereceğiz. Line Height'ını Text Preset 3'e devam edelim. Line Height yine 150 ancak bu sefer semi bold. Hemen şunu gelelim. Font size 1 RAM 16 piksel. Line Height 1.5. Bunu vermemize gerek yok zaten. Tailwind'in default 1.5 ama yine de ben yazmayı seviyorum. Font weight 600 olarak bunu da buraya verelim. Devam edelim. Text Preset 4 14 piksele .875 RAM. Line Height yine 1.5 ve bu sefer regular. Yani bir şeyimiz yok. Font weight şuradaki şu 600'ü buradan kaldırabiliriz. Ve son olarak Text Preset 4 bold olarak da 4'ün aynısı ancak sadece bu semi bold olarak vereceğiz. Tamamdır. Text presetlerimizi tanımladık. Artık zaten bu noktadan sonra yine unuttuğumuz, yanlış yaptığımız, eksik verdiğimiz bir şey olursa her zaman yaptığımız gibi gelir tamamlarız. Hiç sorun değil. Hadi bakalım şimdi artık projemizin ana layout'unu kodlamaya başlayalım. Evet şimdi app.tsx dosyamızın içine geldik. Şimdi burada şu fragment'ı ve h1'i bir şuradan kaldıralım. Buraya bir main tag'i açalım. Main tag'in içinde de şurada bir container verelim. Bu container'ımızın içinde de bir section'ımız olsun. Bu section'ımızın içinde ne olacak? Tatlılar olacak ve bir diğer section'ımızda ne olacak? Sepetimizin olacağı kart kısmı olacak. Bakın şurada sol taraf tatlılar, sağ taraf kart kısmımız. Tamam mı? Bunu buraya bu şekilde verdik. Şimdi bu container'ımızdan devam edelim. Container mx auto verelim. px4 verelim ve yukarıdan aşağıdan bakalım boşluklarımız neymiş? Figma tasarımımızdan yukarıdan 88, aşağıdan 88. Çok güzel. Buraya geldim. m'ye 20 desek 80 piksel, 24 desek 96, 88 yok. Bunu şuradan kendimiz hemen 88 piksel yani 5.5 RAM olarak verebiliriz. Çok güzel. Bakın bu yapı zaten şu anda buraya doğrudan geldi. Şimdi bu div bizim container yapımız. Bunu projede aslında sadece tek bir yerde kullanacağız muhtemelen ama proje büyüyebilir vesaire. Her zaman biz biliyorsunuz ben yazarken her zaman proje basit bile olsa daha büyük bir projeymiş gibi size göstermeye çalışıyorum. Bu div'i bakın buradan gelelim şimdi src components diyelim ve buraya container.tsx dedik. Şuradaki şu yapıyı, şu div'i şuradan alıyorum. Şunu kestim. Container dedik. Buraya geldim. RFC dedim. Az önce kestiğim yapıyı buraya yapıştırıyorum. Ve bu yapı ne olacak? Children yapısını alacak React'teki ve bunu nereden karşılayacağız? Buradan Children olarak karşılayacağız. Tabi bunun tipini de hemen verelim. Şunu şöyle kaydedelim. Şimdi artık bu yapının içine verdiğimiz her şey burada render edilecek şu yapının içinde. Bu arada bu Children yapısı mesela ne anlama geliyor vesaire bu konular size şu an karışık geliyorsa kanala birkaç video önce React Crash Course videosu atmıştım. Orada çok daha detaylı anlatıyorum. Öyle bir video olduğu için zaten artık böyle bu tip şeyleri detaya girmeden hızlı hızlı ilerleyeceğim. Yoksa zaten takdir edersiniz ki işin içinden çıkamayız. Bu şekilde kalacak. Hemen buraya geldik. Şimdi container'ımızı buradan import edelim. Container'ımız tabii ki Children yapısında olacağı için de bu şekilde verdik. Şu section'larımızı da buradan kesiyoruz ve geliyoruz bu container'ın içine veriyoruz. Evet bakın aynı yapıyı yine sağladık ama bu sefer container'ımızın içine sarmış olduk. Tamam mı? Şöyle bir ekranımızı büyütelim. Bakalım container'ımız ne durumda? Evet bakın çok güzel bir şekilde hem ortaladı hem de responsive oldu. Şimdi devam edelim. Burada section dedik. Desserts dedik. Ne yapacağız burada? Tatlılar section'ımız olacak değil mi? Ama bunu direkt tatlılar değil de bu ürünler ileride değişebilir. Gelelim şunu şuradan kendi komponentini oluştururken şöyle yapalım. Products diyelim ve gelelim komponentimizin içine. Products.tsx dedik. RFC dedik ve bunu buraya verdik. Yine aynısını da şurada kartımız için yapalım. Sepetimiz için. Şunu şuradan kestim. Kart dedik ve buraya geldik. RFC. Bunu buraya verdik. Tabii ki şunu da komponentimizde adını değiştirmeyi unutmayalım. Şuradan geldim. Quick fix bütün kayıp importları ekle dediğimiz anda bakın şu anda hiçbir yapımız bozulmadı. Ancak şeyimiz çok daha düzenli hale geldi. Kendine has özelliği olan yapıları kendi bileşenine ayırmış olduk. Şimdi container'ımızın içinde products'ımız var ve kartımız var. Şimdi biz ne konuşmuştuk? Ne demiştik? Saydık beraber değil mi? Kart kısmına 8 FR, pardon tatlılar kısmına 8 FR, kart kısmına 4 FR bir grid verecektik değil mi? Hadi gelin bunu yapalım şimdi. Bunu şöyle alıyorum. Command Shift P dedik. Wrap dedim. Enter dedim. Div dedim. Enter'ladım. Şunu bir div ile sardık. Buraya geldim. Şimdi buraya grid calls dedik ve 8 FR. Kendisi tamamlayacaktır zaten bize bunu. 4 FR. Güzel. Gap 8 veriyor. Bakalım bu arada gap'imiz neymiş hiç bakmadık. İkisi arasında gap 32. 4 8 32. Doğru verdi bu arada. Şanslıyız bu konuda. 32 piksel. Bakalım hemen burada inspect diyorum. Buraya geldim. Bakın grid yapımızı görüyor musunuz? Şu anda zaten bir ekranımızda büyütürsek sol taraf 8, sağ taraf 4 bir şekilde bunu dağıtmış olduk. Şunu şöyle kapatalım. Peki biz ne istiyoruz? Bu yapı her zaman böyle 8'e 4 mi devam edecek? Hayır. Tablette ne istiyoruz? Kart kısmı ne olacak? Aşağı gelecek değil mi? Hemen dönelim buraya geldik. Artık burada da Max LG'den sonra bana bunu grid calls 1 olarak ver. Şimdi bakın
bakın gördünüz mü? Kaydettiğim anda ne oldu? Bu kart aşağıya düştü. LG şeyin üstünde bakın gördünüz mü? Artık laptop formatına geldiği anda yana alıyor. Onun altına indiği anda bakın tatlarımız yukarıda, sepetimiz aşağıda kalıyor. Ana layout'umuzda sanırım her şeyi hallettik. Şimdi gelelim birazcık da products'larımıza odaklanalım. Şimdi burada products'a geldim. Şimdi biz burada ne göstereceğiz products'ta? Tekrar buraya bakalım. Bir H1'imiz var. Desserts olacak. Sonra da grid olarak tatlarımızı göstereceğiz. Gelelim section içindeyim. H1 desserts dedim. Şimdi buraya geliyorum. Class name diyorum. Text preset 1 diyelim. Evet zaten verdiğim anda bakın direkt bütün tanımladığımız stilleri vesaire verdi. Artık buradayız ve bunun altına da bir margin button vereceğiz. Bakalım Figma tasarımımıza. Burada kartlarımız arasında 32 yani MB8. MB8'i buraya veriyorum. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Bu sefer geldik kart yapımıza. Kartımızda nelerimiz var? Önce bir resmimiz var. Resmimizin ardından da bir button'ımız geliyor. Button'ımızın yarısı kart resmin içinde, yarısı dışında ve o tam ortalanmış halde olacakmış. Burada kategori, tatlının adı ve fiyatı. Şimdi bakalım burada DB olarak bir dosya atmıştık. Hatırlıyor musunuz? Bakın data.json. Gördünüz mü? Şimdi bunu ben normalde bir önceki şeyde direkt statik olarak array'e vermiştim. Use state'e. Ancak gelin bu sefer bunu use effect ile birlikte datayı çekelim. Bu arada React'te normalde çalışırken use effect ile data çekmiyoruz. Mesela SWR veya Tanstack Query gibi kütüphaneleri kullanıyoruz. Bunların sebepleri arasında mesela en birincisi use effect'in çalışma aşamasının veri çekmek için, datayı fetch etmek için çok geç olması. Komponent mount edildikten sonra çalışıyor vesaire. Bunları da mutlaka bir not edin şu anda ve araştırın ne demek istediğimi. Hani neden use effect? Mesela şöyle bir araştırma olsun bugün. Eğer şu anda öğreniyorsanuz yeni. Mesela React'te use effect neden data fetch için yani veriyi çekmek için verimli değil, neden başka çözümler üretilmiş? Bunu bir araştırın. Emin olun şu anda benim size söylememden çok daha kalıcı olacaktır. Çok daha iyi aklınıza yerleşecektir. Şimdi devam edelim. Data.json'ı biz API çağrısı gibi fetch edelim. Peki bunun için ne yapacağız? JSON Server diye bir, bakın şuradan göstereyim. JSON Server diye bir npm kütüphanesi var. Bu kütüphane bende kurulu muydu? Bir dakika bakacağım bir. Şunu şöyle bir clear yapalım. npm list g diyelim. Kurulu değilmiş. npm list global desek burada kurulu mu? Yok. Ben bunu kurmuştum diye hatırlıyorum sanki ama neyse. Bu kütüphaneyi doğru format attığım zaman silinmişti. Bir daha kurmamıştım. Hemen gelelim npm install JSON server diyelim. Şunu şöyle yapıştıralım. npm install JSON server. Bunu bana direkt global olarak kursun. Güzel. npm list g şimdi gelmiş olması lazım. Tamamdır. Artık burada. Şimdi buraya geldik. JSON server diyelim. db dedik. Data.json'da değil mi dosyamızın adı? Bunu böyle enterladığım anda bakın 0, 1, 2, 3, 4, 8 diye buraya bir sürü şey verdi. Tıklayalım. Bakın bu birinci tatlımız. Bu bir API endpoint oldu bizim için. Şuna tıkladığımda bu ikinci tatlımız vesaire. Bunu bu şekilde tek tek endpointlere çeviriyor. Çünkü şu anda bu array'i direkt öğeleriyle birlikte döndürüyor. Bu benim gözümden kaçmış. Az önce hiç bakmadım bile içine doğru düzgün. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada bunu bir objenin içine alıyoruz ve bu objenin içinde de bu sefer geliyoruz. Şöyle şunun hemen formatını verelim. Önerdi zaten. Desserts olarak kaydediyoruz. Şimdi tekrar çalıştıralım. Şu anda artık bu objenin içindeki desserts array'ini bize döndürecek. JSON server db data.json dediğimiz anda şuna bir daha tıklayalım. Şu anda datamızı burada komple görüyoruz. Artık bunu sanki bir API çağrısıymış gibi React'in içinden fetch edebileceğiz. Tamamdır. Şimdi bunu kapatalım. Zaten şu anda artık bakın Warp terminalimi açayım. Server'ım çalışıyor değil mi? Bana bu tatlıları endpoint olarak gönderiyor. Bu burada beklesin. Şöyle yapalım şimdi. Biz bir tane kartımızı önce bir statik olarak oluşturalım. Stillendirmelerini verelim. Ardından datamızı çekip dağıtalım. Şimdi neredeyiz? Components, Products değil mi? Bunun içindeyiz. Artık buradan devam edebiliriz. E1'in altına geldim. Şimdi burada kullanmamız gereken yapı nedir? Zaten şu anda hani diğer videolarımı izleyenler, kanalın sadık izleyicileri burada kullanacağı tag'i direkt tahmin etmiştir. Evet, article tag'ini kullanacağız arkadaşlar. Sebebini de çok iyi biliyorsunuz. Burada hemen geliyoruz. İlk olarak resmimizle başlıyoruz. Ardından button'ımız var. Ardından kategori vesaire diye devam edelim. Şimdi buraya geldim. Article'ı açtım. Bunun içine gelelim. Resimlerimizi picture tag'inde vereceğim. Çünkü neden? 3 tane farklı resmimiz var. Değil mi? Evet, bunu böyle kabul edelim. Tamam. Access images. Bu arada unutmuşuz. Bu kullanacağımız ana resimleri public klasörüne atmamız gerekiyordu. Access klasöründe çünkü Vite bunu işleyeceği için bunu burada kullanacaksak bütün resimleri tekrar import edip burada SRC'nin içine vermemiz lazım. Ancak böyle ana sayfadaki önemli bütün ilk başta gösterilecek resimleri public klasörüne atmamız daha doğru. Şuradaki resimlerimizi alalım. Şurada public'in içine
yerine şöyle taşıyalım. Evet, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Buradaki şu assets kısmını silmemiz gerekiyor. Şunu şöyle aldım. Command D ile seçtim ve sildim. Evet, bunu yaptığım anda zaten resimlerimiz geldi. Ekranı büyütelim. Şöyle küçültelim. Ekran resmimiz değişti. Daha küçüğe aldım. Bakın resmimiz yine değişti. Fark ettiniz mi? Daha böyle geniş bir resim. Daha şimdi kare bir resim geldi. Ve şimdi daha büyük bir resim geldi. Buradaki bu picture sayesinde bu yapıyı da kurmuş olduk. Şimdi resmimiz tamam. Aşağı doğru devam edelim. Picture'ın altına geliyorum. Burada neyimiz var? Bir button'ımız olacak. Add to cart button'ımız burada. Shadcn'den direkt button komponentini import edelim. Şöyle Shadcn'e gelelim. Button. Aşağı doğru indim. Bakın hemen şuradaki kodu kopyalıyorum. Gelelim terminalimize. Şöyle yeni bir sekme açalım. Yine aynı proje klasöründe olup olmadığınıza çok dikkat edin. Bunu buraya ekleyelim. Evet, bakın SRC'nin içinde UI klasörü geldi. Bunun içinde de button.tsx'imiz gelmiş oldu. Şurada bir kırmızı uyarı veriyor. Fast refresh only works. Tamam, bu S-Lint uyarısı. Bunu bakın burada gelip şurada aşağı inip quick fix yapıp disable bu line için mi? Yani sadece bu satır için mi ya bütün sayfa için mi de kapatabilirsiniz. Ancak bunu da komple kapatmak isterseniz çünkü her indirdiğimiz komponente bu uyarıyı verecektir. Bakın şurada slint config js görüyor musunuz? Buna geliyorsunuz. Şuraya geliyorum. Rules ve burada React. Yok, biz bunu aramıyoruz. React. Fast refresh. Bunu tamamlasın bize. Fast refresh on export. Evet, doğru. Bunu istiyoruz. Yalnız bu error değil. Bu komple false olacak. Şunu false yapalım. Bakın bunu yaptığım anda gördünüz mü? Şuradaki uyarı komple gitmiş oldu. Artık bize bunu göstermeyecek. Tamam, yeri geldi, bunu da göstermiş olduk. Şöyle devam edelim şimdi. Button'ımızı import etmiştik değil mi? Buraya gelelim şimdi. Products'ın içindeyiz. Picture'ın altına geldik. Button dedik ve UI button'dan indirdik. Add to cart diyoruz. Tamam mı? Bakın zaten burada hemen button'ımız geldi ve bizim belirlediğimiz primary renkten dolayı da şu renkte geldi. Şuraya geliyoruz. Şimdi burada varyantımız ne olacak? Outline olacak. Ayrıca burada ne kullanmak istiyoruz biz? Bir tane alışveriş sepeti. Bakın şurada ikonumuz var değil mi? Hemen buraya gelelim. Burada span almamızı öneriyor. Add to cart'ı alalım. Zaten şeyi ekleyince, icon'u buraya ekleyince yapacaktım. Erkenden önermiş oldu. Şuraya gelelim şimdi. Şurada images, bizim icon add to cart. Şurada sağ tıklıyorum. Open with text editor diyoruz. Şunu şöyle kopyalayalım. Buraya geldik. Şunu şuraya verdik. Bakın şu anda zaten geldi. Şurada button'ımızın birazcık boyutunu büyütelim. Size LG olsa, evet, LG işimizi görecek. Sonra şuradan bir class açıp özelleştirmemize devam edelim. BG'miz white olacak. Tamamdır. Beyaza döndürdük. Ve bakın burada bakalım buradaki text presetimiz neymiş? Text preset 4 bolt olacakmış. Text preset 4 bolt. Tamamdır. Bunu da verdik. Ayrıca bir cursor pointer verelim. Hatta bu cursor pointer'i gidelim şeye verelim. Bunu çünkü bütün şeylerde istiyorum ben kullanmak. İndirdiğimiz komponent UI button'a geldim. Şurada bunu direkt en başa verelim. Şöyle kaydedelim. Bakın artık cursor pointer hale geliyor. Böyle genel olarak kullanacağınız şeyleri burada verebilirsiniz. Burada rounded MD diyor mesela. Biz burada rounded full galiba bütün projedeki butonlarımız. Şuradan rounded full yapalım. Tabii ki bakın bunu yaptığınız zaman burada olmaz. Çünkü size'lara göre de rounded'lar var. Şöyle Command F rounded yapıp enter diyelim. Bir sonraki bakın size sm rounded. Biz bütün şeylerde rounded full istiyoruz. LG rounded full. Evet, bakın şu anda butonumuz tamamen buradaki şeye dönüştü. Bakalım bir Figma tasarımımıza. Bütün butonlar rounded full mü? Evet, tamamdır. Bu böyle kalabilir. Bunun haricinde şu anda genel olarak stil vermeyelim. Direkt özel bileşende halledelim. Biz en son neredeydik bakalım. Products'ın içinde. Şimdi 12.5'a 28'di. Buradan şimdi devam edelim. Buraya PX7 diyoruz. Ancak çalışmayacaktır muhtemelen. Evet, bakın çalışmıyor. PX10 vereyim. Görüyor musunuz? Büyümüyor. Çünkü burada eğer SVG olmasaydı bakın çalışacaktı. PX10, PX20 görüyor musunuz? Ancak SVG olduğu durumda bu şekilde padding veremiyorsunuz. Padding X şöyle yapmanız gerekiyor. Has SVG Direct Children, zaten o çok önemli değil. Şöyle şimdi PX7 dersek bakın şu anda verdi. PX10 verebiliriz. PX7 idi ve yukarıdan aşağıdan neydi? Şeyimiz 12.5 pikseldi. Yine aynı şeyi kopyalıyoruz. Şuradan geldim. PY olacak bu sefer. PY 4 versek 16, PY 5, PY 6. Güzel. Şimdi buradan SVG'mize geldim. Buradan class'ımıza bakalım. SVG'mizin boyutları neymiş bu arada? Ona hiç bakmadık. Ona da bir bakalım. 20'ye 20. Tamam. Size 5 vereceğiz o zaman. 5 verirsek bu zaten 20'ye 20 olacaktır. Buraya geldim. Class name dedim. Size 5 dedik. 20 piksel miydi? Evet, 20 piksel zaten. Tamamdır. Şimdi burada ne durumumuz var? Hover durumumuz var. Onu da halledelim. Hover yaptığımızda hatırlıyor musunuz? Bu border primary oluyordu ve şu text'te primary oluyordu. Hemen onu da halledelim. Burada button'ımızdayız. Hover dedik. Border primary. Bakalım.
bakalım. Evet, burası düzeldi ve hover durumunda background rengimiz değişmesin. O da değişiyor. Hover durumunda BG yine white'ta kalsın. Evet ve hover durumunda da hover text primary'yi seçiyoruz. Evet, tamamdır. Şu an tam bizden isteneni halletmiş olduk bütün her şeyiyle. Şimdi devam edelim. Neyimiz kaldı? Add to cart'ı verdik. Button'ımızı verdik. Buradan şimdi bu arada şeyi unutmayalım. Şimdi bakın bu button hem burayı çok kalabalık yaptı hem de zaten gerek SVG'leri gerek class'ları kendi ayrı bir yapısı var. Zaten kendi logiği de var. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu hemen kendi komponentine alalım. Şunu şöyle keselim şuradan. Komponentimizin adı da btn add to cart olsun. Hemen burada komponente geldik. btn add to cart.tsx dedik. RFC'mizi açtık. Şöyle verelim ve az önceki yapıyı buraya çekelim. Buradaki importlarımızı artık buraya alalım ve burada şu gereksiz importlarımızı silip buradaki kartımızı buraya import edelim. Tamamdır. Aynı yapıyı şimdi kendi komponentini aldık. Burayı rahatlatmış olduk. Şimdi button'ımızın altından devam edelim. Figma tasarımımıza döndüm. Burada neyimiz var? Bir kategori bölümümüz var. Bunu P ile verelim. Waffle olarak yazalım. P dedik. Waffle dedik. Bunun text preseti neymiş? Preset 4. Buraya gelelim. Class name dedik. Text preset 4 verdik. Çok güzel küçüldü. Ve aynı zamanda text muted diyelim. Bakın burada rengimiz kayboldu. Aslında yazı duruyordu ama rengimiz kayboldu. Şimdi index.css'e gelelim. Burada muted rengimiz var ya, bakın neymiş? Burada yazıyor. Rose 500. Tamam mı? Bakın burası da Rose 500. Fark ettiniz mi? Bu da Rose 500. Şu toplam fiyat ama bold. O yüzden böyle koyuymuş gibi gözüküyor. O yüzden gelip burada şimdi yine ana bir özelleştirme yapacağız. Buraya gelip Rose 500'ü seçiyoruz. Tamam. Şimdi bakın artık gördünüz mü? Rose 500 buraya geldi. Artık tek tek bütün şeylerde yine class ismi vermemiz gerekmeyecek. Ben ne yapabilirdim? Burada gelip buna text Rose 500 de yazabilirdim değil mi? Artık hayır. Text muted dediğim her yerde bu muted yapıyı kullanacağız. Ufak ama faydalı bir şey. Ben hiç üşenmem, yaparım bu tip şeyleri frontend'i kodlarken. Size de tavsiye ederim. Şimdi bundan sonra devam edelim. P'nin altında artık neyimiz geliyor? H2'miz. Burada da waffle with berries miydi? Neydi? Waffle with berries. Evet, şunu şöyle kopyalayalım. Fiyatı $6,5'mış. Ve bunun da altında dolar 6.50 olarak böyle verelim. Ve bunun H2'nin text preset 3 olacakmış. Bununki de text preset 3. Tamam, güzel. Hemen verelim. Class name text preset 3. Hemen buraya da aynısını verelim. Text preset 3. Yalnız bunun rengi text primary olacak. Evet, bakın şu anda bu yapıyı da sağladık. Şimdi bu aralarındaki boşluklara bakalım. Waffle'la şu resim arasındaki boşluk 38. Birbirleri arasındaki boşluk 4. Tamam, sadece bu H2'ye gelip M'ye 1 versek. Evet, bakın araları biraz daha açıldı. Çok daha tatlı bir hale geldi. Ancak bu image ile birlikte araları 38 pikselmiş şu ilk yazının. Şimdi bakın burada bu button'ı zaten resmin şu alt kısmını ortalamamız gerekecek ya. Yarısı içeride yarısı dışarıda kalacak şekilde. O yüzden zaten bunları bir div'e sarmamız gerekiyor. Dıştaki div'e relative vereceğiz. Alttaki butonu da absolute ile birlikte hizalayacağız. O yüzden zaten bize kapsayıcı bir div lazım. Onu şöyle alalım şuraya. Div dedik. İçine verdim. Şimdi bu div'de de class olarak ne dedik? MB 38'di değil mi? MB 8 yapsak 32, MB 9 yapsak 36. Tamam, 36 piksel olsun. Çok güzel. Şunları da şuraya indirmiş olduk. Evet, genel olarak baktığımız zaman şu anda bu kart yapımız oturdu bence. Ufak tefek hatalarımız varsa da zaten düzeltiriz. Şimdi gelelim şu button'ımızı ortalamaya. Şu div'imize gelelim. Bir relative class'ı verelim. Şu button'ımızı burada bir div içine saralım. Böyle verelim. Bu arada bunu gidip button içinde de bu şeyleri verebilirdim ama buradaki bu yapıya şimdi relative'ini falan burada tanımladık ya. Bu yapı burada daha güzel, düzenli olacak. Daha sonradan kodumuza bakan biri bu relative'in absolutünü arar. Gidip de bu btn add to cart hani gelip de şunun içine bakmasına gerek yok. Bu şekilde hemen bir div'e sarıp lojiyi burada kurabilirsiniz. Biz de öyle yapacağız. Şimdi buraya dedik class name dedik. Absolute ne öneriyor? Bottom 0. Hayır, düzgün önermiyor. Absolute dedik. Buraya bottom 0'ı verelim. Left 1/2 verelim. Transform translate 1/2. Tamamdır. Tam olarak istediğim bu. Evet, şu anda mesela şuradan da bunu eksi bottom 5 versek 3 verelim. Az oldu 5. Evet, şu anda tam ortaladık. Şimdi arkadaşlar bakın bu buton burada ortalanmamış gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Ortalandı. Onu da şöyle göstereyim. Sağ tıkladım. Bizim relative'imiz nerede tanımlı? Absolute burada relative. Bakın şu divimize tanımlamıştık ya relative'i. Bakın relative'in şeyine şu mavi mouse'umu şu buradan çekmeyeceğim. Görüyor musunuz? Şu mavi kısmı baz alarak bakın. Şu anda buton tam ortalanmış durumda. Bunun sebebi şu anda resim orayı dolduracak kadar büyüklükte değil. Çünkü bu layout olarak şu anda düzgün değil. Zaten çirkin duruyor. Farkındasınız siz de. Şimdi bunu gridle dağıtıp yanına başka resimler, başka öğeler de gelince kendi konteynerine sığacağı için bu zaten otomatikman yerleşecek. Hani şu anda bu olmadı gibi düşünmeyin. Evet, şimdi button'ımızı hallettik. Şimdi devam edelim. Öncelikle şeyleri unutmayalım vermeyi. Şuradaki source ve image'larımıza, width ve height'larımızı. Bizim burada desktop resmimiz var. Public images. Herhangi bir desktop resmini açalım. Mesela baklava olsun. Bakın şu altta yazar. Genişlik ve yükseklik görüyor musunuz? 502'ye 480. Buraya gelelim. Width 502. Height
height 480. Tablet resmimize gelelim. 427'ye 424. Tabletimiz de burada width 427, height 424 ve en son mobil resmimiz de şurada. Bunun da width 654, 424. 654, 424. Tamamdır. Şimdi bunları da verdik. Artık resimlerimizin genişlik ve yüksekliğini de tanımlamış olduk. Evet, şimdi ana yapı olarak ilk kartımızı tamamladık. Şimdi gelelim datamızı fetch edelim ve bütün kartları uygulamamıza vererek daha güzel bir görüntü elde edelim. Hem de eksiklerimiz var mı oradan sonra bir daha bir tekrar bakarız. Şimdi buraya dönelim. Tekrar AppTSX'imize buraya gelelim. Şimdi use effect diyelim. Tamam mı? Buraya da const products set products use state diyelim. Şu use state'i de şöyle bir indirelim. Tamamdır. Önerdiği şeye bir bakalım. Products'a geçtik. Yalnız bizim burada API'miz API products olarak değil. Ne olarak geliyor? Şurada bakalım. JSON server'ımızı çalıştırmıştık ya. 3000/desserts. Bunu şuradan vereceğiz. Hemen şöyle bir konsol açalım. Ürünlerimiz konsolda hemen fetch edebiliyor muyuz? Doğru bir şekilde görelim. Evet, bakın şu anda geliyor. Bakın buradaki bu sarı uyarıyı dikkate almayın. Bu benim tarayıcımla ilgili bir durum. Bir eklenti buna sebep oluyor. Mesela bunu Chrome'da çalıştırsam bu uyarıyı almam. Şurada da şu invalid DOM property, yalnız bu bizim kodumuzla alakalı bir durum. React biliyorsunuz JSX kullandığı için bu bir önceki projede de başımıza gelmişti. React kurs projesinde. O videodan hatırlayacaksınız. Mesela bu kebap case şeklinde clipet ifadesini burada camel case'e çevirmemiz gerekiyor. JSX kullandığı için React, HTML o şekilde render ettiği için hemen şuradan gelelim. SVG kullandığımız yer neredeydi? btn add to cart. Bakın şu clipet var ya, şunların hepsini böyle seçiyoruz. Zaten bir tane mi var? Clipet. Başka var mı? Bakalım. Sayfayı bir yenileyelim. Uyarı kayboldu. Evet. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, burada array kısmına bakalım. Görüyor musunuz? Bütün ürünlerimiz geliyor. Tamam. Biz demek ki bu products'ı buradan direkt prop olarak geçebiliriz. Products'ımız nerede? Burada. Products eşittir products. Şimdi burada ürünlerimizi gelelim şuraya. Types diyelim ve bunun da içinde products.ts diyelim. Hemen şimdi burada hızlıca şöyle alacağım. Copilot'tan yardım alacağız burada. Tek tek uğraşmayacağım. Export type dessert dedik. Şuradaki yapıya göre bize oluşturdu. Bunu şuradan artık silebiliriz. Tamamdır. Copilot'ı kullanarak hemen hızlıca tiplerimizi de oluşturduk. Dessert tipini verdi bize. Image'ımız zaten bakın string. Bütün farklı varyasyonlarıyla isim string, kategori string, ancak price number. Şimdi bunu buradan kapatalım. Bunu buradan import edelim. Type'ımıza buraya geldik. Dessert dedik. Bunu şöyle kapattık. Burada gelip type ifadesini yazıyoruz. Bakın artık products'ımız, görüyor musunuz? Dessert array'i halinde bir data beklediğini bize belirtiyor. Şu konsol ifadesini de silmeyi unutmayalım. Buna ihtiyacımız yok. Şimdi ilgili komponentimize gidelim. Prop geçtiğimiz products komponentine. Şimdi hemen tipimizi tanımlayalım. Type products props dedik. Gelen prop'la ilgili tiplerimizi vereceğiz. Products dessert. Tamam, doğru. Şimdi buraya gelelim. Gelmeden önce şu dessert'i import etmemiz için uyarıyor bizi. Evet, import ettik. Şurada bakın öneriyor. Products props diye. Buraya geldim. Buraya bunu products props olarak verdim ya. Bakın artık bu köşeli parantez içine girip alt ve ESC yaptığım anda bakın type completion geldi. Yukarıdan gelen prop'u güvenli bir şekilde buraya çekebiliyoruz. Tamam mıdır? TypeScript sayesinde şimdi map ile birlikte bütün şeyleri auto completion'la tamamlayacağız. Tamam, şimdi products array'imiz geldi. Artık bunu burada bu sayfada göstermek istiyoruz. Peki bizim burada map fonksiyonuyla iterate etmek istediğimiz hangisi? Article, değil mi? Bunu buraya geliyorum şimdi. Şunu şöyle bir keselim buradan komple. JavaScript kullanmak istiyorum. O yüzden süslü parantezimi açtım. Products.map dedim ve burada product dedim ve şunu şuraya açtım. Bunu buraya verdim. Şimdi bir key vermemiz gerekiyor. Article'ın içine product ID öneriyor ama ID bizim tip tanımlamamızda yok. Çünkü zaten bizim bize gelen API'den gelen array'de de yok. Bunu kendimize ekleyebiliriz. Ancak şöyle de yapabiliriz. Her tatlının zaten kendine has bir ismi olduğu için kendine özel product.name'i de key olarak, bir unique key olarak kullanabiliriz. Tabii ki bu proje özelinde. Gerçek hayatta ne yapıyoruz? Her zaman ID ile çalışıyoruz. Unique ID'lerle çalışıyoruz. Ama şu an çok önemli değil. Bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi buraya geldik. Bakın burada src set diyor. Ne yapacağız burada src set'e? Dinamik olarak yapı vermek istiyoruz. Peki bu ne? Desktop değil mi? Buraya geliyorum. Src set dedim. Product nokta image nokta. Bakın TypeScript sayesinde otomatik tamamlama yapıyoruz. Gördünüz mü? Desktop. Şunu hemen silelim. Tamam, bunu kendisi öneriyor. Bunu da kabul edelim. Tek tek yazmayalım. Güzel. Bunu da verdik. Şurada alt tagimizi de şöyle yapalım. Evet, zaten önerdi. Bu statik kalmasın. Product.name. Her product'a göre özel bir ismimiz var. Onu göstermemiz lazım. Çok güzel. Şimdi resimlerimiz patladı. Neden patladı? Çünkü yoluyla ilgili bir sıkıntı var. Şuraya geliyorum. Bakın data.json'da ne burada geçerli hala? Assets klasörü olan hali. Şunları Command D ile seçiyorum ve bunu sildiğimiz anda, images'ı gösterdiğimiz anda zaten resimlerimiz gelecektir. Şöyle kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Olmadı. Gelelim Warp terminalimize. Server'ımızı durduralım. Tekrar başlatalım. Tamamdır. Resimlerimiz geldi. Şimdi devam edelim. Nerede kalmıştık? Evet. Şimdi kategori. Burayı siliyorum. Buraya ne yapıyoruz? Product nokta kategori dedik ve burası siliyoruz. Product nokta name. Price to fixed çarpı 2 doğru. Noktadan sonra
sonra iki basamağı göstersin diye şu to fixed var. Kabul ettik. Tamamdır. Şu anda bakın farklı resimler, farklı isimler, farklı fiyatlar, bütün datamız elimize geldi. Tabii ki şu anda görüntümüz korkunç. Ne yapıyoruz, buraya geliyoruz. Şu map ettiğimiz yer var ya, bakın şunu şöyle kapatalım. Şuradan keselim. Şuraya bir div açalım. Verelim. Buraya geldim. Class name dedim. Grid calls dedik. Şöyle bakalım ne öneriyor? Repeat autofill 250 piksel 1 FR gap 8. Tamamdır. Bunu kabul edelim. Şu anda zaten direkt oturdu. Gap'imiz 8 miymiş? Değildir. Bir bakalım şuraya. Gap 24. Yani gap'imiz 6 olacak arkadaşlar. Hemen geldim. Gap'i buradan 6 yaptım. Şu anda bakın zaten çok daha güzel bir hale geldi. Yalnız burada kartlarımız bizim çok köşeli tasarımda. Görüyor musunuz? Bir radius var. Radius 8. Corner radius 8. Hemen geliyoruz image'ımıza. Şuna hemen class name rounded x large diyelim. Evet, tamamdır. Evet, şimdi bakalım ekranımızı büyütelim. Durumlar nasıl? Resimlerimizin hareketi, davranışı nasıl? Böyle bakın desktop'a gelelim. Üçlüye geçtik. Desktop'ta resimler daha da büyüdü. Böyle küçültüm, laptop, tablet şekilde devam ediyoruz. Şimdi şu mobil resimleri biraz daha düşük breakpoint'te kullanmasını istiyorum. Şurası 768 değil de bir 480 piksel yapalım. Evet, şu anda tablet resmine geçti. Çünkü çok erken mobili göstermeye başlıyordu. Telefonda çünkü bakın şurada işte telefonu göstersin bana. Şuradan itibaren telefon 640, 480 birazcık şey oldu. 640 yapalım. 640 pikselden itibaren yapalım. Evet, şu boyutta telefon. Telefondan itibaren 640'tan sonra bakın tablet boyutları zaten başlar. 820-830'lara kadar devam ediyor. Şu andan itibaren artık bakın tablet ve gitgide ayak uyduruyor. Bakın hiçbir medya query'si yazmadan görüyor musunuz? Tamamen responsive bir yapı elde etmiş olduk. Harika. Gayet güzel. Şu ana kadar içime sinmeyen veya beğenmediğim bir bölüm yok. Sadece ne kaldı? Şu diğer button'ımız kaldı. Yani bir ürün eklediğimiz zaman neydi? Şu. Bakın hem etrafa bir kırmızı border gelecek hem de şu hale dönüşecek. Hadi gelin şimdi onu halledelim. Figma tasarımımıza bir tekrar dönelim. Şimdi buradaki butonumuzun yapısı şu diğer halinden, yani Add to Cart halinden oldukça farklı. Burada sadece Add to Cart bir label olarak var. Yanındaki şu simge tamamen dekoratif ve bu buton tek başına tek bir göreve sahip, değil mi? Ancak burada bakın şu soldaki ayrı bir buton, çünkü bir etkileşim olacak. Tıkladığımızda bir işlem yapacak. Sağdaki ayrı bir buton. Ortada da label'ımız var. Yani o anki miktarı, eklediğimiz veya çıkardığımız miktarı gösteren bir butonumuz var. Yani bu buton aslında en dış yapısı olarak çok benzer gözükse de içinde bambaşka bir yapıya sahip, çok daha farklı bir yapı var. O yüzden bunu ayrı bir komponent içinde yazacağım. Şimdi gelelim şurada Add to Cart'ımızın altına önce bir div açalım. Kapsayıcı bir div lazım bize. Çünkü neden? 2 tane buton, bir de label kullanacağız. Şöyle şuradan button'ımızı şöyle şimdilik eksi olsun. Şuradan span 1 button artı. Tamamdır. Doğru önerdi. Şunu kabul edelim. Şöyle yenileyelim. Tamam. Şu anda bu buraya geldi. Burada şimdi increment, decrement SVG'lerimiz olacak. Public images, icon, önce decrement açacağız. Önce azaltma, eksi butonu, open with text editor diyorum. Şunu şöyle kopyaladım. Bunun içine bunu verdim. Tamam mı? Sonra şurada icon increment'e giriyorum. Bunu da kopyalıyorum. Bunun da içine bunu veriyorum. Tamamdır. Eksi ve artı butonlarımız geldi. Şimdi Shadescen'de ikon olarak kullanacağınız zaman butonu, bakın dokümantasyonuna gidelim. Button komponentindeyim hala. Aşağı doğru inelim. Bakın şurada bir yerdeydi. Icon. Görüyor musunuz? Icon olarak kullanımı. Kod kısmına bakıyorum örneğe. Diyor ki bakın burada size icon'ı seçin. Neyi vardı bizim işte size'larımız? Small, medium, large, bir de icon'ımız var. Bunu seçtiğimiz zaman içindeki icon'la butonun genişliğini, yüksekliğini vesaire matchleyecek. Bakın geldim şimdi ilk butonumuza. Şuraya geldim. Size icon'ı seçtiğim anda bakın tamamen yuvarlak oldu. Şu şişkinlik gitti. Şimdi sağdakine bakın. Buraya geliyorum yine. Size icon'ı seçiyorum. Tamamdır. Şu anda ikisi de eşitlenmiş oldu. Şimdi bize ne lazım? Bakın şu background'ımız. Bu arada şeyine aldanmayın bunun kırmızı olmasına. Bu butonun primary'si. Biz bir de burada ekstradan bir kapsayıcının içinde de bu yapıyı kurmamız gerekiyor. En dış kapsayıcı divimize geliyorum. Class name dedim. Buraya bg primary diyelim. Rounded full vereceğiz. py'miz 3'tü. Zaten onu hatırlıyorum. px 7 idi. Ve flex item center. Evet, bunu da verelim ki hepsi tam ortada hizalansın. Tamamdır. Bir de ne verelim? Justify between verelim. Evet, şu anda butonlarımız da ittirilmiş oldu. Şimdi devam edelim. Şöyle bir class name açalım. Şimdi burada size veriyoruz. Bu sefer de içerideki SVG'nin size'larını buradan veriyoruz. Unutmayın. Size 5 diyelim. Border'ımız olacak. Border white diyelim. Bu da rounded full olacak. Buraya bir de grup veriyoruz. Çünkü neden? İçindeki, yani hover yaptığımız zaman bakın şuradan göstereyim. Hover efekti hatırlıyor musunuz? Nerede vermişlerdi onu? Şurada. Hover yaptığımızda içindeki bu sefer ikon kırmızıya dönüşüyor. Ama bu dıştaki size 5 verdiğimiz yer var ya, burası bu sefer beyaza dönüşüyor. Bunu sağlamak için de dıştaki kapsayıcıya grup verip sonra içeride ikisini birlikte hareket etmesini sağlayabiliyoruz. Bunlar zaten Tailwind'in dokümantasyonunda var arkadaşlar. Hani bilen biliyordur. Eğer bilmiyorsanız, yeni öğreniyorsanız da dokümantasyonundan tekrar gidip bir kontrol edin. Zaten bunun kullanımı var. Hani
orada arama şeyine grup yazın. Zaten gösteriyor örneklerini. Hover durumunda dedik. BG white olacak. Şimdi aşağıya inelim. Sonra şu SVG'mize gelelim. Class name olarak buna da şu anda çok büyük. Bu kadar büyük istemiyoruz. Bir size 3 verelim bakalım. Güzel. Evet. Tamamdır. Şu anda oldu. Tabii ki biz ne istiyoruz? Hover'la geldiğimde bakın şu anda içerideki de beyaz kalıyor hala. Rengimizin olduğu şu pet kısmına geliyorum. Class name dedim. Fill white dedik ve group hover diyoruz. Şimdi az önce grup olarak işaretlemiştik ya parent'ı, bakın şuradaki. Group hover dediğimizde de fill primary diyoruz. Tamam mı? Hemen gelelim şimdi. Evet, bakın gördünüz mü? Mouse içine girdiği anda dış beyaz, dışın dolgusu beyaza dönüşüyor. İçerideki ikon yine kırmızıya dönüşüyor. Aynısı gelip şu artı butonuna da uygulayacağız. Hemen buradan kopyala yapıştır yapabiliriz. Şu class name'i de kopyalayalım. Ve son olarak şu pet'in içinden rengi vermek için de şunu şuradan kopyalayalım. Bakalım. Tamamdır. Şu yapıyı da sağlamış olduk. Ne kaldı? Şu ortadaki label bakalım. Diyelim bir. Text preset 4 bold olacak ve rengi white olacak. Class name dedik. Text preset 4 bold olarak verdik ve text white olacak. Tamamdır. Şimdi bu yapıyı sağlamış olduk bizden istendiği şekilde. Gayet de güzel bir sonuç aldık. Tabii ki neyi unuttuk? Uygulamamızı ekran okuyucu ile kullanacak kişiler için ARIA label vermedik. Çünkü şu anda bu button içinde bir açıklayıcı text var mı? Yok. Bir SVG var, değil mi? Görme engelli birisi bu SVG'yi anlayamayacağı için ne yapıyoruz? Bakın buraya. Button içindeyim. ARIA label decrement quantity ve diğeri içinde ARIA label increment quantity. Şuradaki yapımız içinde span'a verdiğimiz yere de ARIA label quantity. Şunu şöyle kaydedelim. Şimdi sıra geldi şunu kendi komponentini almaya. Bakın şu div'den itibaren burayı kapatıyorum. Bunu kestim. Komponentimizin adı ne olsun? btn decrement increment olsun. Tamam mı? Buraya geldik. Şimdi komponentimin içindeyim. Yeni bir bileşen oluşturuyorum. btn decrement increment nokta tsx dedim. RFC'yi açtık. btn increment dedik. Şuradan az önce kestiğimiz yeri şuraya yapıştıralım. Ayrıca importlarımızı da buraya yapalım. Bunu da buraya vermiş olduk. Gelelim şimdi buradan. Şunu import etmeyi unutmayalım. Tamamdır. Uygulamamız tekrar çalışıyor. Şuradaki UI button'ı tekrar kaldırabiliriz. Şimdi biz ne istiyoruz arkadaşlar? Bir ürün eklendiğinde şimdi sepetimizde yani quantity dedik ya, miktar. Miktar yokken şu gözükecek. Sepet boşken üstteki buton ama sepet doluyken alttaki buton gözükecek. Şimdi gelelim şöyle şimdilik statik bir tane boolean verelim. Tamam mı? Şöyle gelelim şimdi. Şunların ikisine şunu keselim. Quantity sıfırdan büyükse ne olsun? btn. Increment eğer küçükse btn add to cart. Bunu kabul edelim. Bunu kaydettiğimiz anda bakın şimdi quantity'miz 0. Add to cart butonumuz var. Quantity'yi 1 yaptığım anda öbür butonumuz geliyor. Tabii ki bunun şu anda layout'u bozuldu çünkü az önce bir üsttekine göre referans alıyordu. Artık buradan alamıyor. Çünkü conditional olarak gösteriliyorlar. Bunu da düzeltmenin en kolay yolu buradaki button'ımızın genişliğine bakıyoruz. 160, tamam mı? Butonumuzun komponentine geliyorum. Şurada justify between'den sonra min width 40 dersek 160 piksel miydi? Evet. Bunu kaydedelim. Tamamdır. Bu sorunu da hallettik. Şimdi gelelim tekrar products'a. Quantity'yi 0 yapalım. Tamamdır. Quantity'yi 1 yapalım. Ürün eklediğimiz anda, butona basıldığı anda buna dönüşüyor. Şimdilik bunu böyle bırakalım. Çünkü zaten ekleme ve çıkarma işlemlerini Zastand kütüphanesini göstereceğim size State Management'ta. React Crash Course'ta ne göstermiştim? React'in dahili çözümünü, değil mi? Use Context yapısını göstermiştim. Ancak bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Gerçek hayatta Zastand kullanıyorum diye. Onu göstereceğim size. Sebepleriyle birlikte anlatacağım. Evet, sol tarafı şu anda çok güzel bir şekilde hallettik. Bizden istendiği gibi her şeyi yaptık. Şimdi sırada ne kaldı? Tasarımımıza dönelim. Şuradaki kart kısmı. Ancak tabii ki ilk olarak neyi kodlayacağız? Şuradaki kartın boş halini empty kart olarak, buna kart empty diye bir komponent veririz. Şuradaki yapıya da kart full ya da kart items deriz. İki farklı kart yapımız olacak. Ancak tabii ki şuradaki bakın şu H2 burada aynı. Paddinglerimiz, background'ımız aynı boştaki haliyle. Ancak içerideki content ve footer kısımları birbirinden oldukça farklı. Bunu gözeterek şimdi güzel bir kurgulama yapacağız. Hadi başlayalım. Evet, şimdi şu sağ taraftan gelelim kart komponentimize. Burada şunun içindeki şu kartı silelim. Burada şimdi kart yapısında Shadescan kütüphanesinden kart komponentini kullanacağız. Şuraya gelelim. Components dedik. Kart dedik. Bakın şurada indirme linki var zaten. Bunu alıyorum. Warp terminalime geldim. Bunu şuraya yapıştıralım. Tamamdır. Bakın şu UI klasörüne kart komponentimiz gelmiş oldu. Şurada bakın kullanımı ile ilgili örnekler var zaten. Kullanacağımız yapı vesaire şurada yazıyor. Bakın kart, kart header, kart title, description, kart action eğer bir buton varsa içinde vesaire. Kart content gibi devam ediyor. Şimdi bakalım Figma tasarımımıza. Kart header'ımız var burada bir tane başlık ki zaten kartın dolu haliyle aynı. Bunu az önce konuşmuştuk. Ardından bir SVG'miz var. Altında da bir açıklamamız var. Bakalım şimdi kartımızın ana yapısına. En dıştaki paddinglerimiz 24. Radius'ımız 12'ymiş. Şimdi biz bunu başlayalım kullanmaya kendi komponentimizde. Şöyle geldim. Kart dedik. Bunu buradan import ettik. Kartın içinde ne kullanacakmışız? Kart header değil mi? Bunu da import ettik. Hatta şöyle yapalım. Bakın. Şunu şuradan
şuradan kopyalayalım. Şöyle yapıştıralım. Buraya gelelim. Fix diyelim. Bütün kayıp importları eklesin bize. Tamamdır. Bizim burada neye ihtiyacımız yok? Card Action'a ve Card Description'a ihtiyacımız yok. Burada Card Title'ımız olacak ve yanında da ne yazacak? 0. Değil mi? Yazdık. Şimdi arkadaşlar bakın bu yazıyı burada gördünüz diye bu iş olmuş olmuyor. Bakın neden? Sağ tıklıyorum. Inspect diyorum. Card Title dedik ama bakın burada neye vermiş bunu? Div'e. Peki bu div mi? Yani bizim burada H1'imiz var. Bu başlık önemli bir başlık. Tamam mı? H2 seviyesinde bir başlık. Siz bunu burada bu şekilde dokümantasyonda böyle yazıyor. Kullanayım dediğiniz anda iş patlar. Sitenizdeki bütün erişilebilirliği ve SEO yapısını vesaire kaybedersiniz ki bu gözler maalesef bunu gördü. Özellikle bu yapay zeka ile birlikte hani at izi ile it izi birbirine çok karışmış durumda. Hiçbir şeyin farkında olmadan insanlar bir şeyler üretiyor. Bir de bunu pofluyorlar. Üzerine bir de içerik çekiyorlar. İşte yarım saatte sıfır yazılım bilgisiyle şu ürünü çıkarttım, bunu çıkarttım falan. Ancak arkadaşlar yani çok girmeyelim bu konuya. Şu an hiç alakası yok bu yaptığımız işle bu konunun ama yani iş o kadar kolay değil ya. Yani neyse yersen diyeyim. Yani yersen çıkartırsın tabii ki. Ürünü de çıkartırsın. Niye çıkartmıyorsun? Şimdi devam edelim. Peki bu durumu çözmek için ne yapacağız? Bakın geliyorsunuz buraya. Şunu buradan kesip H2 diyorsunuz. Bunun içine yapıştırıyorsunuz. Artık H2 ile göstermiş olduk. Buraya da gelelim şimdi. Şu en dıştaki şeye bakacağım birazdan. Şu anda bunu yazmış oldum. Devam edelim. Text primary, text preset 2'ymiş. Buraya geldik. Last name, text primary dedik ve text preset 2 diyoruz. Peki bakalım bizim en dıştaki katmanlarımız nasılmış? Şurada 24 piksel yani 6 piksellik bir padding var. Şimdi indirdiğimiz şeye bakalım. UI kart en dış katmana yani şuradaki kartın içine bakıyoruz. P'ye 6 bu 24 yapıyor zaten. P2'si buraya tanımlamamış. Header'ın içinde mi var? Evet header'ın içinde var. Demek ki burada şeylerin içinde vermiş. Mesela content'te de mi var? Kart content PX6. Evet tamam. Tek tek bileşenlerin içinde PX'ler vermiş. P'leri de en üstte vermiş. Yani biz her türlü 24'ü sağlamış oluyoruz. Burada dokunmamıza gerek yok. Bakalım bizim kartımızda ne kadarlık bir radius vardı bizden istenen? 12 piksellik bir radius vardı. Böyle gelelim. Buraya card'a geldim. Class name dedik. Rounded LG dedik. Tamamdır. Bizden istenen bu zaten ve bakın border yok bizim şeyimizde. Border none. Border'da kaldırdık. Tamamdır. Burada shadow var mı bizim tasarımımızda? Gölge vermiş mi? Gölge vermemiş ama kötü de durmuyor. Biz yine de shadow none diyelim. Gölgeyi kaldıralım. Bizden istendiği gibi olsun. Tamamdır. Buradan şimdi devam edebiliriz. Peki tasarımımıza dönelim. Burada şeyin altındaki boşluk 24. Tamam. Bakalım hemen. Bakın zaten şu anda az önce görmüştük de ben yine de göstereyim. Şuradan UI kart indirdiğimiz komponentin içinde bakın flex yapısını kullanmış ve gap 6 vermiş. İtemler arasında 24 piksellik zaten bizde bir gap'imiz var. Tamamdır o zaman bu kısma dokunmuyoruz. Şimdi sıra geldi şuradaki şu resmimizi kullanmaya. Kapatalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Şurada aşağıdan devam edelim. Şu kart footer'ı silelim şuradan. Kart contentimizin de içindeki içeriği yazalım. Your item will. Tamam. Bunu kopyaladım. Bunu da şuraya geldim bıraktım. Ve bakalım bunun text preseti neymiş? Rose 500 yani text muted kullanacağız. Bunu zaten ayarlamıştık. Preseti de preset 4 boltmuş. Buraya geldim. Class name text preset 4 bolt dedik. Tamam mı? Ve text muted dediğim anda bakın Rose 500'ü zaten buraya verdi. Şimdi bu kart content'in içindeyim. Hala dışarı çıkmıyorum. Devam edelim. SVG'mizi kullanacağız. SVG'mizin adı neymiş? Illustration empty cart. Evet şu resmi kullanmak istiyoruz. Bir bakalım şimdi. Open with text editor dedik. Tamam bu çok uzun bir yapı. Tamam bu oldukça kalabalık bir SVG'miş. Diğerleri gibi kısa değil. Ancak bunun içinde bir özelleştirme yapmayacağız. İşte bir hover ya da bir fill değiştirme, dolgu değiştirme vesaire. O yüzden bunu import edip direkt kullanalım. Hiç bunu buraya yapıştırmayalım. Şimdi aslında bakın burada import ettiğimiz için bu resmi aslında public'ten değil de access klasöründen kullanmamız çok daha mantıklı. Neden? With bir bandır biliyorsunuz. Access klasörüne bunu attığımız anda bu import ifadesinden dolayı bunu build time'da işleyerek servis edecek ve performans açısından zaten bu önerilen bir şeydir. Buradan gelelim şimdi. Şu resmimiz nerede? Aslında proje için gerek yok ama ben yine de göstereyim size. Access dedik. Şurada images diye bir klasör oluşturalım. Klasörün içine de illustration empty kartı buradan taşıyalım. Tamam mı? Bakın şimdi burada add diyelim, assets diyelim ve bakın burada images'ın içinde attığımız resmi gördü. Tamam mı? Bunu buraya aldıktan sonra şu P'mizin üstüne gelelim. Image diyelim ve SRC'mize şurada artık dinamik olarak empty illustration kartı verelim. Açıklama yazmamıza gerek yok. Bu zaten tamamen dekoratif bir şey. Şurada da width ve height vereceğiz. Bakalım hemen 128'e 128 olacakmış. Assets'teki haline bakalım bir. 128'e zaten burada da 128. Tamam bunu da kontrol etmiş olduk. Buraya gelelim şimdi. Width 128, height 128. Bunu buraya verelim. Bakın bunu verdiğimiz anda resmimiz buraya geldi. Gördüğünüz gibi ve bu şunu aşağıya alalım. Şöyle şu SRC'yi aşağı indirelim. Şuraya bir class verelim. MX auto dediğimiz anda da resmimiz ortalandı. Şu yazımız ortada. Şuraya gelelim. Text center diyelim. Yazımızı da ortaladık. Şimdi bakalım şurada boşluklarımıza. Yazımızda üstten 16, alttan da 16'lık bir margin vereceğiz. Hemen buraya geldim. M'ye 4 dediğim anda
burada. Tamamdır. Sanırım şu anda birebir aynı yapıyı kurduk Figma tasarımımızla. Devam edelim. Şimdi bu bizim empty kartımızdı değil mi arkadaşlar? Sırada neyimiz var? Cart items ya da cart full komponentimiz var. Burada da dediğimiz gibi yine şu radius'lar, background, başlık falan aynı ama bakın şuradan sonrası şurası cart content kısmımız ve bakın şurası da cart footer kısmımız. Tamam mı? Onun dışında zaten geri kalan yapıları şu anda tanımladık. Devam edelim. Şu açık kalsın. Şimdi kart komponentimize döndüm. Biz neyi kullanmak istiyoruz her iki komponentte de arkadaşlar? Buradaki bakın cart header, cart title. Ancak cart content kısımlarının birbirinden farklı olmasını istiyoruz değil mi? Hadi gelin şimdi öncelikle şuradan cart content'i keselim. Bunu kendi bileşenine alalım. Adı da cart empty olsun. Tamam, buraya geldik. Şimdi komponentimizin içindeyim. Yeni bileşen oluşturuyorum. Cart empty tsx rfc'yi açtım. Şunu şuraya verdim. Tamam. Bunu buradan importunu unutmayalım yapmayı. Şuradan da şunu keselim. Şuraya yapıştıralım importumuzu. Sonra tekrar karta dönelim. Şunu import etmeyi unutmayalım. Import edemiyoruz çünkü şurada bir typo yaptık. Kart değil kart olacak. Hani alışveriş sepeti anlamında. Cart empty diyelim. Şunu da düzeltelim ve gelelim şimdi artık buradan import edelim. Tamam. Komponentimiz aynen geri geldi. Şimdi bakın burada cart empty'yi aldık. Biz ne istiyoruz ama cart header, cart title ve cart'ın kendisi şurada kullanılsın. Değil mi? O zaman bu cart komponentini yani şurada da kullanıyoruz ya bakın. Şurada app.tsx'in içindeyim şu an. Şu kartı ne yapacağız? Şu yapıya büründüreceğiz bakın. Şunu geliyorum. Şöyle cart diyorum. Şimdi bunun içine cart empty alıyorum. Bu cart komponentime geliyorum. Bu cart empty'yi artık buradan silebilirim. Bakın buraya geldim. Children diyorum. Buradan tip tanımlamamızı da kabul ettim. Section'ımız burada tanımlı. Kartımız tanımlı. Cart header'ımız tanımlı. Cart title'ımız tanımlı. Zaten bu ortaktı. Bakın şu an ortakların hepsini eledik ve artık cart header'ın altında bakın şurada cart header'ın altındaki her şeyin biz ne olmasını istiyoruz? Children. Tamam mı? Bunu bu şekilde kaydediyoruz. Şu kullanmadığımız importları şöyle kaldıralım. Bu komponenti şu anda kapsayıcı olarak direkt kurgulamış olduk. Bakın app.tsx'imizin içinde ne oldu? Cart empty. Bu children yapısı sayesinde ne oldu? Bakın az önceki yapıda kartın içinde şurada nasıldı bu yapı? Geri alayım biraz bakın. Command Z yapıyorum. Cart empty. Cart empty burada kullanmıştım değil mi? 2 level dipte kalmıştı. Ben bu yapıyı böyle de yapmaya devam edebilirdim ama children yapısını böyle yerlerde kullanmanız bakın ne işe yarıyor? Yine şimdi sona alayım. Children yapısını böyle kullanmanız neye yarıyor? Şu cart empty'yi şu app.tsx level'ını aldık. Farkında mısınız? Artık buradaki bir prop'u ben doğrudan cart empty'ye geçebileceğim. Önce karta geçip sonra kartın içinden işte şurada children kullanmadığımı düşünün. Şu kartın içinden bunu karşılayıp sonra tekrar empty karta props olarak geçmeme gerek kalmadı. Bu children yapısı çok güçlüdür. Çok kullanırım ben de ki o diğer projede de göstermiştim. Fırsat oldukça da hep göstereceğim zaten. Bu cart empty'miz hazır. Tamam mı? Bakın şimdi gelelim bu cart empty'yi bir yorum satırına alayım. İyi bakın şimdi kartımıza aldım. Bakın ne oldu? Şu anda bu komponent yorum satırında devre dışı. Cart title'ımız duruyor. Padding'lerimiz duruyor. Background'ımız duruyor. Her şeyimiz hazır. Bizden neyi bekliyor? Kartın şuradaki şu halini yapmamızı bekliyor. Tamam, hadi şimdi buna başlayalım. Şöyle aşağı indireyim. Buradan devam edelim. Cart items diye bir komponent oluşturacağız. Adını şuradan verelim. Sonra components'ımıza geldim. Cart items .tsx dedik. Buna açalım. RFC'mize gelelim. İçine girelim. RFC yapalım. Cart items olarak düzeltelim. Şimdi bir de bunu buradan import edelim. Tamamdır. Cart items'ımız şu anda gözüktü. Biz şimdi burada yine neyleri kullanacağız? Cart items'ımızın içinde şöyle şunu silelim. Cart content ile devam edeceğiz değil mi? Şöyle bir fragment açalım. Cart content dedik. UI karttan indirelim. Content diye bir şey alalım. Zaten hemen kendisini hizaladı. Burada cart content kullanacağız demiştik. Cart content'ten sonra da ne kullanacağız? Cart footer. Cart footer'da da bir button'ımız olacak. Confirm order diyen. Cart footer'ı da import edelim. Cart footer'ın içinde de button'ımız olacak. Bunu da UI button'dan import edelim ve içinde confirm order yazacak. Butonumuz da buraya geldi. Tamamdır. Şimdi content'imizin içinde devam edelim. Şunu açıyorum aşağı doğru. Şimdi bakın arkadaşlar burada her bir item bir list yani li tagi olarak düşünebiliriz. Çünkü burası bir unordered list. Bakın liste halinde şu anda sepetteki ürünler gösteriliyor değil mi? Buraya gelelim. En dış kapsayıcımız UL olsun. Ondan sonra 3 tane de li'miz olsun. Şimdi burada ilk listemizin içinde neyimiz var? E3 tagi içinde klasik tiramisu var değil mi? Sonra ardından bakın şu alttaki yapı var ya 1x et 550 550. Burada ayrı bir layout var. Bunların üçünü de yan yana hizalayacağımız için ayrı bir div arıyoruz burayı. E3'ün altında. Şimdi buraya span açıyoruz. Buraya 1x. Diğerlerini 550 550. Tamam. Buraya span 1x. Buraya span et boşluk
dolar 5.50. Tekrar bir span açıyoruz ve buraya da dolar 5.50 olarak veriyoruz. Şimdi bunların hepsi buraya geldi. Zaten yan yana hizalandılar. Şimdi burada bir yapımız daha var arkadaşlar. Bakın şurada en sağda neyimiz var? Remove butonumuz var değil mi? Ürünü çıkartma butonu. Şunlar sol tarafta. Bu da sağ tarafta ortalanmış. İkisini şöyle tam ortasında. Gelelim bunu da halledelim. Şu divin dışına çıkıyorum. Cart Action kısmını kullanabiliriz ve burada da yine buton kullanacağız. Butonumuzun içinde de bu sefer neyi import edeceğiz? Remove butonumuzu. Bakalım. Public Icon Remove Item. Şu. Sağ tıklıyorum. Open with Text Editor dedim. Şunu şöyle seçelim. Kapatalım. Buraya geldim. Buraya butonumuza size ne diyorduk? Icon. ChatCN'de. Bunu zaten az önce gördük. Buraya tıkladım. Bakın bu buraya geldi. Sonra şuna variant olarak outline diyelim. Tamamdır. Bunu buraya aldı. Zaten bakın hover şeyini şu an kendisi yapıyor. Hover efektini. Şimdi biz buradan devam edelim. Şuradan class name diyelim. Ve size olarak 3 verelim. Biraz butonumuz fazla küçük oldu. 5 yapalım. 6. Tamam. 6 olarak kalsın. Sanırım burada epey küçük bir buton var bu arada tasarımda. Kaçmış bu? 20'ye 20. Yani biraz fazla küçük bir buton bu gerçekten ama neyse dur bakalım. Geliyoruz şimdi. Şu H3'ümüz ve şu divimizi şuradan ayrı bir div alıyoruz önce. Bunu bunun içine verdim. Şimdi şu div ile birlikte şu Cart Action kısmını komple seçiyorum. Burayı da ayrı bir div alıyorum. Şöyle verdim. Şimdi şu en dıştaki divimize geldik. Class name flex dedik. Items center dedik ve justify between dedik. Şimdi bu şey burada yukarıya geldi. Aslında bunun ortaya hizalanması lazımdı. Bu şekilde olmaması lazım. Hemen bir şuradan bakın. Cart Action var ya bu komponente gidiyoruz. Cart Action komponentindeyiz şu anda. Bakalım nasıl kurgulanmış. Bakın burada self start diyor. Tamam mı? Self start'tan dolayı bu böyle. Biz hemen buradan da değiştirebiliriz. Şuradan gelip class name deyip self center da diyebiliriz. Bakın bunu yaptığımız anda zaten artık kendini ortaladı. Çok güzel. Bunu da hallettik. Bakalım bir tam ortalanmış mı? Inspect edelim. Evet bakın görüyor musunuz? Mavi kısımda tamamen ortalanmış durumda. Süper. Bunu kapatalım. Şimdi butona gelip şöyle size 5 diyelim. Size 5 dedim. SVG'ye geldim. Class name size 4 dedim. Size pardon 3 diyecektik. Evet bakın şu anda tam bizden istenen şekilde halletmiş olduk. Devam edelim. Şimdi klasik tiramisu yazımıza burada text preset 4 bold hemen verelim. Text preset 4 bold. Ardından şu ilk spanımız quantity'mizin olduğu yer. Yine o da aynı. Şuralar normal text preset 4. Şu bir de sondaki bold. Tamam. Buraya geldim. Şunu kopyaladım. Şunun içine geliyorum. Class name dedim. Text preset 4 bold'u verdim. Bir de şuna bold vereceğiz. Yalnız şu bold değil normal olacak. Ortadaki güzel. Bunun da rengi text primary olacak. Bunu verdik. Şu diğerleri de text muted olarak zaten hatırlıyorsanız kodlamıştık. Hemen buraya geldim. Text muted verdim. Şimdi bunların aralarındaki boşluğa bakacağız. 8'lik bir boşluk varmış. Hemen şimdi şuradaki div ve kapsayıcı divimize geliyorum. Display inline flex diyoruz. Çünkü içinde neden? Inline elementler kullanıyoruz değil mi? Span mesela bir inline elementtir. Inline flex dedik ve gap 2 dediğimiz anda 8 pikseli sağladık. Tamamdır. Şeye bakalım bir de. Şu ikisi arasındaki boşluk klasik tiramisu'yla 8'miş. Hemen şu H3'ümüzün içine geldim ve MB2 dediğim anda 8'i verdik. Tamamdır. Şu anda araları tam bizden istendiği gibi açıldı. Butonumuz zaten hala tabii ki ortalı durmaya devam ediyor. Şimdi bakın şu bizim bir tane liğimizdi. Değil mi arkadaşlar? Şunu kapatıyorum. Biz bundan kaç tane istiyoruz? Burada 1, 2, 3 tane. Tamam mı? Şimdilik bunu statik olarak yapıyorum. Şöyle 2 tane daha çoğalttım. Kopyaladım. Burada hemen isimleri de halledelim. Tamamdır. Şimdi bunları dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Statik olarak veriyorum. Ancak bunu Zastand kütüphanesiyle kartımız için ayrı bir state tutacağız. Orada butonlara tıkladığımızda state'leri güncelleyeceğiz. Burası dinamik olacak arkadaşlar. Hani şu anda tasarımı UI kısmını bitirmeye çalışıyoruz. Sonrasında zaten buralarda mesela şu li'lerin hepsini sileceğiz. Hepsini map'le dağıtacağız. Hani sanmayın ki bunu böyle bırakacağım. Şimdilik sadece önce bir UI ortaya çıksın. Videonun, projenin bu kısmı bir bitsin. Ondan sonrasında devam edeceğiz zaten hani dinamik yapmaya. Şimdi burada halletmemiz gereken bir şey daha var. Şu şeylerimiz arasındaki boşluklar. Değil mi? O zaman önce bizim listemiz arasındaki boşluklara odaklanmamız lazım. Şurada 16'ya 16. Şöyle UL'mize gelelim. Class name dedik. Flex call gap 4 dersek bakın şu an hepsini zaten açmış olduk. Ve buraya da divide y 2 diyelim. 2 fazla oldu. Divide y desek yani bu da güzel. Bu böyle kalsın. Yalnız bunların rengi biraz daha açıkmış sanırım. Bakın bu ne renk? Rose 100 rengi. Tamam. Buraya gelelim. Divide y. Divide rose 100 diyelim. Tamam. Tam bizden istediği gibi daha böyle açık bir renkle böldük. Bir de her listemizin altında neyi istiyoruz? Class name pb4. Evet. Tabii ki bunu her listemize vermemiz lazım şu anda statik işlem yaptığımız için. Tamamdır. Şimdi şurada 2 tane fazladan liğimiz varmış. Şunları silelim. Tamamdır. Şu anda istenen yapıyla epey yakınız. Bu Rose 100 bizde ne kadar pembe duruyor. Bu tasarımda bu kadar şey durmuyor ya. Ben yanlış bir renk mi verdim az önce? Yo doğru. Ha biz şeyi vermedik.
vermedik. Tailwind'in kendi rose rengini verdik. Tamam, şimdi oldu. Şuraya gelelim. Şu CLR rose yüzü vereceğiz biz. Şunu. Tamamdır. Bunu da kabul etmedi. Eski rengine döndü çünkü sintaks hatası yaptık. Yapay zekanın önerdiği şey yanlış. Burada Tailwind 4'te şu şekilde kullanımında şu var kısmına gerek yok. Bunu direkt silip bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tamamdır. Şimdi oldu. Tam rose yüz rengimizi aldı. Ben de diyorum bir pembelik var. Böyle pembe olmaması lazım vesaire. Şimdi çözmüş olduk. Tamamdır. Devam edelim şimdi. Dönelim tasarımımıza. Neyimiz var burada? Bir tane daha çizgimiz olacakmış. O zaman divide diye kullanmamıza gerek yokmuş aslında burada. Divide değil de şöyle direkt yapabilirmişiz. Şunu şuradan silelim. Buraya gelip direkt border, border, rose yüzümüzü verebiliriz. Tamamdır. Şu anda alttaki hepsinin altında çizgimiz var. Genelde hep hani en sonuncuda olmaz ya bu border çizgisi. O yüzden divide kullandım direkt. Çünkü Tailwind otomatikman en sonundan çıkartıyor o border'ı ama tam tersiymiş bu tasarımda. Hani gafil avlandık diyebilirim. Böyle dursun. Tamamdır. Şu anda her şey doğru. Devam edelim. Şimdi burada order total bölümümüz varmış ve karşısında da tutar bölümümüz varmış. Şu li'lerimizi kapatalım. Şimdi unordered listemizin altına gelelim. Burada bir div açalım. Divimizin içinde bir kere şu order total olacak ve şu da strong taginde olsun. Yukarıda da bu arada strong kullanmayı unuttuk. Onu hemen düzeltelim hatta. Şurada bakın. Şu kısım var ya toplam tutar olan ikinci kısım. Burada span değil de şunların strong olması lazım. Strong taginde. Yani semantik olarak doğrusu o arkadaşlar. Bununla ilgili zaten bir short videosu çekmiştim. Kanalda mevcut. Hani strong tagini ne zaman kullanmalıyız vesaire diye bakabilirsiniz. Şuradaki listede şu strong olacak ve şu üçüncüde de yine şu strong tagi olacak ve şurada total fiyatımız 46.50 olarak verdik. Bu divimiz class name, flex, items, center ve justify between dedik ve bakalım hemen burada bunun ne kadarmış şeyi. Üstteki elementten tabii ki hizayı alıyoruz. 24 ve 24. Hemen buraya geldim. MY'miz 6'ymış. Bu da şu an kendini aşağı doğru aldı. Burasının rengi neymiş? Rose 900, text preset 4. Text preset 4 olarak bunu da verdik. Tamamdır. Şimdi altta hangi yapımız kaldı? Şuradaki this is a carbon neutral delivery diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada tutarın toplam çarpılmış hali strong tagi ile verilmelidir. Tutarın toplamı bu. Hani insan çünkü görmek ister orada değil mi? Burada yine aynı şekilde. Burada bakın genel tutar, genel toplam. Bu da strong tagi ile. Bakın ama burada this is a carbon neutral delivery. Burada teslimatla ilgili bir bilgi var. Dikkat çekilmek istenmiş ancak buradaki dikkat çekilmek istenen durum bir ürünün toplam tutarı kadar önemli değil. Mesela burada strong tagi kullandık ama şurada kullanılması gereken HTML elementi B. Yani bring attention to tagi. Tamam mı arkadaşlar? Burada da B'yi kullanacağız. Aradaki ayrım incedir, küçüktür ama bunu denk geldi ve söylemem tekrar iyi oldu. Şimdi devam edelim. Cart footer'ın içindeyim. Buraya geldim. This is a B tagi içinde carbon neutral delivery. Tamam mı? Bu buraya geldi. Tabii ki bunları yan yana aldı. Cart footer'ımızdaki yapıdan dolayı cart footer'da hemen bakalım nasıl tanımlanmış. Cart TSX'e gelelim. Cart footer, flex, items center. Buraya flex call verebiliriz aslında. Flex call versek iş çözülür. Çok da fazla şeye gerek yok. Buraya class name dedim. Flex call'u versek tamam burayı çözdü. Şimdi burada bir de bu P'nin yanında neyimiz olacak? Bir SVG'miz daha olacak. O yüzden şunu bir div'e sıralım. P'yi tekrar buraya verelim. Buraya hemen gelelim. Şuradan images dedik. Icon, carbon, neutral. Şu. Sağ tıkladım. Open with text editor dedim. Şunu aldım. Şuraya verdim. Şunu şuraya bıraktım. Bu da buraya geldi ve şu an divimizin içindeyim. Class, flex dedim. Aralarındaki boşluk ne kadarmış? 8 pikselmiş. 0.5 diyor. Gap 2 diyelim ve bunu da buraya vermiş olalım. Tamam. Burada hemen gelelim. Bizim buradaki şeyimiz neymiş? Text preset 4 bold olacakmış. Diğeri text preset 4. Tamam. Şurası class name text preset 4. Yalnız bold'umuzun içi text preset 4 bold. Şunu da kaydettik. Evet şu anda oldu. Şunu şuraya boşluğunu verelim. Şu ikisi arasındaki bakalım boşluk ne kadarmış? Şurada 24. Cart footer'a gelelim. Gap 6 olarak verelim. Tamamdır. Bunu aşağı indirdik. Şimdi burada buna paddingler vermemiz gerekiyor. Rengi farklı. Hemen şuradan bir kontrol edelim. PY 16.5 diyor. Şu divimize geldim. PY 4 diyelim. 16 pikseli verdim. Rengi de ne renkmiş? Rose 50. BG dedik ve Rose 50'yi seçtik. Bunu da verdik. Tamamdır. Border olarak radius'ımız burada 8. Tamamdır ve son olarak da şuraya gelelim. Şuradaki divimize, kapsayıcı divimize width full diyelim. Bütün yeri kaplasın. Şuraya da flex'ten sonra items center, justify center'ı unutmayalım. Tamamdır. Bunu da ortaladık. Şimdi büyütelim bakalım ekranımızı. Tamamdır. Harika. Şu anda her şeyi bizden istendiği gibi yaptık arkadaşlar. Sadece şuradaki şu kartımız biraz fazla genişliyor. Bunu birazcık küçültebiliriz. Şurada Figma tasarımımızda bakın burada ne kadarmış? 384 piksel. Tamam mı? 400 piksellik bir max width verebiliriz bu kartımıza. Gelelim şimdi burada kart TSX'imize bakın. Max ve LG dersek 512 oluyor. Max ve
MD448 bu da fazla. Şöyle yapalım. Max width 400 pikseli seçelim. Şöyle bakın. Şimdi evet artık şu şeyi geçmesin. Az önce biraz fazla. Bakın şunu kaldırayım. Şurada order total. Şurada sıkıntı yok da şu fiyat şeyle arasında çok fazla bir boşluk var. Bu tamamen kişisel, benim estetik görüşüme göre şu an bu güzel durmuyor. Ama şunu bir 400 pikselle sınırlandırdığımız zaman bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Şu anda çok daha güzel oldu. Çok daha birbirine yakın duruyor şu butonlar, şu order total'la yazı vesaire. O yüzden bu şekilde tercih ediyorum. Max width verdiğimiz için de sınırlandırmış olduk. Aşağı indiğimizde de bu sefer max width'i ne yapmamız gerekiyor? Max LG max width none. Tamamdır. Şurada bu şekilde, şurada bu şekilde. Zaten bizde tablet kısmında istenen bu. Tasarımda da istenen bu. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Burada zaten bu şekilde olması isteniyor. Şimdi zaten tablet ve telefonda bakış açımız da dar olduğu için bu çok rahatsız etmiyor ama desktop kısmında ben çok beğenmediğim için o şekilde değiştirdim. Şu şekilde tekrar eski haline döndürelim. Bir bakalım. Evet, 400 pikseli aşmasın. Süper. Şimdi devam edelim butonumuza. Card Items'tayız. Şurada butonumuz. Size şöyle bir LG verelim butonumuza. Güzel. Ve Class Name Width Full verelim. Bu da burayı komple kaplayacak. Evet, aynen öyle. Tamamdır. Bu butonumuz birazcık tabii ince oldu. Bizde tasarımda istenen daha yine şişman bir buton. 16'ya 16. Butonumuzun içindeki text preset. O çok önemli değil. Öyle kalsın da buradan hemen UI button'a bir girip inceleme yapalım. Size LG'de height veriyor sabit. O yüzden yükselmiyor. Height'ımızı biz buradan kaldırırsak, şu H'yi kaldırırsam komple eziyor her şeyi. Burada onu kaldırmama rağmen neden benim şeylerimi kabul etmiyorsun? Zaten bunu silmişim ki ben. Gelelim tekrar verelim. PY4 dediğim anda evet şu anda bize saygı gösterdi. Oradaki height'ı kaldırdım. Zaten hani ben genellikle height'la çalışmayı sevmem. Bu padding verip esnek bırakmak çok daha iyi ama böyle bir seçim hani niye yapılmış bilmiyorum. Ancak tabii ki zaten Shades'in en büyük güçlerinden de biri bu. İstediğiniz gibi eğip bükebiliyorsunuz. Gerçekten hani çalışması çok keyifli bir kütüphane. Kullandıkça zaten siz de bana hak vereceksiniz. Şöyle kontrol edelim. Açtık, kapattık. Şöyle bir bakalım. Tablet kısmında şu button'ımızın boyutları yine aynı mı? Tamam. Hiçbir şekilde azalma yok. Şurada mobilde aynı. Süper. Tamamdır. Şimdi bakalım biz son kez bir sayfamızı açalım. Şöyle açıktan. Tamam, sanırım şu anda bu olmamış diyeceğimiz bir şey kalmadı. Ne kaldı geriye şimdi yapacağımız sırada arkadaşlar? Figma tasarımımıza dönelim. Bakın geriye şuradaki şu onay modulumuz kaldı. Siparişimize onay verdikten sonra şuradaki şu diyalog açılacak ve bize siparişimizin başarıyla alındığını ve sipariş verdiğimiz ürünleri vesaire gösterecek. Hadi şimdi geçelim bunu kodlamaya. Şimdi bu açılır kapanır dialog yapısı için Shades'e gelelim. Şurada yukarıdan Components'a girelim. Şurada dialog komponentini bulalım. Evet, burası. Komponentimizin yapısı şöyle, tıklayacağız, bir modul açılacak ve kapanacak. Kod yapısı da şurada verilmiş. Şöyle aşağı doğru inelim. Hemen projemizi ekleyelim. Terminalime geldim. Şunu kaydedelim. Tamamdır. Şimdi bakın burada UI içinde dialog elementimiz geldi. Bütün yapısı şurada gözüküyor. Şimdi aşağı doğru inelim. Bakın şurada examples'lar var. Bir altında bakın usage bölüm var. Şurada yapısını görüyoruz. Komponentimizin en dışta kapsayıcı olarak dialog var. Onun da altında trigger'ı var. Onun da altında content'i geliyor. Şu yapı olduğu gibi kopyalayalım önce. Şöyle card footer'ımızın içine verelim. Şimdi import için önce şu UI dialog, sonra şuna gelelim quick fix deyip bütün kayıp importları indir diyelim. Bakın şimdi buraya open olarak geldi. Tıklıyorum, açıldı. Boş bir yere tıklıyorum, kapandı. Tıklıyorum, açıldı. Şu çarpıya tıklıyorum, kapandı vesaire. Ya da işte tıklıyorum, açıldı. Escape'e bastım, kapandı. Full accessible zaten. Şimdi burada bakın dialog trigger'ımız var değil mi? Bunu triggerlayan yani tetikleyen. Şimdi bu open yerine biz neyi vereceğiz? Şuraya gelip şu button'ımızı geliyorum. Bunun içine veriyorum ve şu dialog trigger'ımızı ne yapıyoruz? As-child. Yani bu as-child ile birlikte bu dialog trigger direkt button elementini kullanmış olacak. Bakın tıkladığım anda her şey tekrar düzeldi. Şimdi confirm order diyelim. Açılıyor, kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Tamamdır. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi bu sefer dialog content'imize geldik. Ancak content'e gelmeden önce bunu kendi komponentine bir taşıyalım. Şunu şöyle bir keselim. Komponentimizin adı dialog confirmation olsun. Şunu şöyle kapatalım. Yine komponente geldim. Şuraya dialog confirmation silelim, yanlışlıkla yazmışız. Confirmation nokta tsx'i verelim. RFC. Şunu düzeltelim. Az önce kopyaladığımız, daha doğrusu kestiğimiz yapıyı buraya verelim ve cart items'a gelelim. Şuradaki bütün importları silelim. Burada tekrar quick fix diyelim. Şunları import edelim. Button'ımızı da tabii ki import edelim. Artık bu burada. Bunu şöyle kaydedelim. Tamam. Şu anda burası halloldu. Şuradan ne kaldı geriye? Tabii ki bunu import etmek kaldı. Tamam.
Tamam, şu anda projemiz yine aynı şekilde çalışıyor. Kendi logiğini almış olduk. Zaten daha bu arada düzenlemeler yapacağız bu komponentte. Şimdilik böyle devam edelim. Şimdi dialog information içine girelim. Buradan çalışmaya devam edelim. Şimdi bizim contentimizin içinde neler olacak? Hemen Figma tasarımımıza gelelim. Şöyle bir header'ımız var. En başta bir tane ikonumuz var. Ardından bir başlığımız geliyor ve ardından da bir tekstimiz var. Şöyle yapalım, şunu bir kaydedelim. Şuradan gelelim. Şimdi dialog header'ın içindeyim. Tamam mı? Dialog header, dialog title. Şuraya gelelim şimdi title'ımızın içine. Şöyle H2 tagini açalım ve order confirmed diye verelim. Şuraya gelelim. Şunu kopyalayalım ve description'ın içine şöyle P taginin içinde şunu verelim. Bakalım şimdi açalım. Tamamdır. Bunun yazı fontlarını vesaire vereceğiz. Bu dialog title'ımızın üstünde neyimiz olacak? Bir tane daha ikonumuz olacak. Şurada public images order confirmed. Evet, burası. Sağ tıklayalım. Open with text editor dedim. Şunu kopyaladım. Buraya geldim. Şunu şöyle verdim. Bunu açalım. Şimdi bu arada son kopyaladığımız iki SVG de farkındaysanız hepsi uzundu. Bu şekilde hem kalabalık yapıyor hem diğer şeyde göstermiştim size assets'in içine almayı. Bakın gelelim. Şu order confirmed'ı aldım. Assets'in içine taşıyalım. Assets images. Şöyle bunun içine bıraktım. Bir de az önce nerede kullanmıştık? Şu cart items'ın içinde. Şurada cart footer'ın içinde de bir SVG kullandık. Değil mi? Bu SVG'miz neydi bakın? Şu carbon neutral delivery değil mi? Bunu da şu SVG'mizi şuradan kaldıracağız birazdan. Şurada nerede bakalım SVG'miz? Carbon neutral. Şunu şuradan alalım. Assets'in içine gelelim. Assets images. Güzel. Şimdi burada şu SVG'yi komple kaldıralım. Şuraya bir image tag'i açalım. Şuradan import edelim. Import carbon neutral icon from assets images icon carbon neutral SVG. Şimdi burada SRC'mizin içine şunu şöyle verelim. Böyle kapatalım. Tamamdır. Aynı yapıyı sağlamış olduk. Şuraya hemen dönelim. Şurada bakalım bu ikonumuzun şeyi kaçmış? 20'ye 20 istiyormuş zaten. Tamamdır. Onda bir sıkıntı yok. Şuraya gelelim. Width 20, height 20 olarak verelim. Şimdi burayı epey rahatlatmış olduk. Aynısını gelelim dialog confirmation'da şu SVG'mizi şuradan kaldıralım. Bu SVG böyle kullanmayacağız. Buraya bir image tag'i açalım. Şuradan import order confirmed icon olarak isim verelim. From assets, images ve order confirmed. Şunu şöyle alalım. Şuraya bunu verelim. Alt tagini boş bırakabiliriz. Ve bakalım burada şimdi tekrar Figma tasarımımıza dönelim. Modelimize gelelim. Buradaki bunun istenen şeyi 48'e 48'miş. Width 48 dedik ve height 48 dedik. Kaydedelim. Projemize bir dönelim. Şunu açalım. Tamamdır. Bu yapıyı şu an daha temiz, daha ferah bir yapıda vermiş olduk. Şimdi buradan devam edebiliriz. Burada ikonumuzla şeyimiz arasında 24 piksellik bir boşluk varmış. Bu ikisi arasında da 8. Hemen onu verelim. Şuraya class name dedim. MB6 diyelim. Tamamdır. E2'mizde de class name MB8 dedik. Pardon, MB2 diyeceğiz. 8 piksel vereceğiz. Sonra buradan şimdi şuna bakalım. Text preset 1 vereceğiz direkt. Buna da text muted vereceğiz. Text preset vermemiş. Herhangi bir şey yok burada. Tamam. Buraya geldim. Text preset 1 vereceğiz. Ve p tagimize geldim. Class name text muted diyeceğiz. Text base diyelim. Evet, yazımız şu an 16 piksele zaten fark ettiyseniz direkt büyüdü. Devam edelim. Şimdi burada aşağıda şu yapımız var. Bakın bu yapıyı ne kullanacağız biliyor musunuz? Burada table kullanacağız. Her biri bir table row olacak. En altta da yine bir table footer'ımız olacak. Burada table olarak şeyleri vereceğiz. En son toplamını vereceğiz. Mesela burada neden table kullanacağız da burada list kullandık? Mesela birincisi burada erişilebilirlik. Ekran okuyucuyla gezinen insan buraya geldiğinde işte diyelim ki burada 3 item varsa ekran okuyucu buraya geldiğinde diyecek ki işte list 3 items ve bunu ekran okuyucu kullanan görme engelli birisi burada direkt 3 tane item olduğunu, onların içinde gezinmesi gerektiğini vesaire anlayacak. Peki neden burada tablo gösteriyoruz? Çünkü bakın bu tabloya çok daha uygun. Table elementine çok daha uygun. Çünkü burada artık en son bir bilgi veriyoruz. Bir tablo verisi veriyoruz. Verdiği siparişlerle ilgili bir genel özet. O yüzden buradaki toplamları bir tablo içinde yazmak çok daha semantik, çok daha güçlü olacaktır. Tamamdır. Şimdi biz devam edelim. Şimdi burada diyalog header'da işimiz bitti. Değil mi? Title'ımızı vesaire tanımladık. Hala diyalog content'in içinde kalarak bakın şöyle dialog footer diyoruz. Bu footer'da da buton kullanacağız. Kapatma butonu. Şöyle button diyelim. Button'ımızın içine ne verecekmişiz? Onu da halledelim. Start new order. Şimdi gelelim. Start new order diyelim. Bunu buraya versin. Size LG dedik. Az önce şeyin height'ını kaldırmıştık. Biliyorsunuz buraya geliyorum. PY 4 dedim ve width full veriyoruz. Direkt buraya geldi. Şimdi artık bu footer bu şeyi kapatmaktan sorumlu. Tamam mı? Bunun tıkladığımızda kapanması için de şunu tekrar şöyle kesiyorum. Dialog close diyorum. Şunu
import edelim. Aynı trigger mantığı, buraya da as child diyorum. Tamamdır. Şimdi bakın tıkladım, kapandı. Tekrar yenileyelim. Açıldı, kapandı. Açıldı, kapandı. Şuradaki çarpı butonunu kaldıralım. Bakın şunu. Hemen girelim. Bakın dialog elementimiz şurada indirildi ya. Kodlarımız burada. Şimdi burada aşağı doğru inelim. Bakın dialog content. Bakın show close button diyor. Gördünüz mü? Close button'ı şurada tanımlamış. Peki bunu nerede prop olarak alıyor? Bakın görüyor musunuz? Dialog content. Prop'larımız ne? Class name'i alıyor. Children yapısını alıyor ve show close button true. Bu true ne? Default olarak true başlıyor ama biz bunu override edebiliyoruz. Ve burada da props'umuz var. İşte object destructuring. Bu zaten bildiğimiz bir yapı. Yani bakın bütün her şey React komponenti olduğu için okuması ne kadar kolay, görüyor musunuz? Yani burada her şeye müdahale edebiliyoruz. Şimdi dialog content. Ben buna gittiğimde demek ki şöyle bir prop var. Hemen dönelim. Dialog content'imiz nerede bizim? Burada. Bakın buraya tıkladım. Ne arıyorum burada? Show close button. Bakın gördünüz mü? Geldi. Ben bunu false yaptığım anda ne yapacağım? Şuradaki prop'u override edeceğim. Şunu kapatalım. Şimdi bakalım. Yenileyelim. Confirm order diyelim. Bakın artık çarpı butonumuz gitti. Bizden tam istenen yapıyı sağlamış olduk. Şimdi header'ımız hazır. Footer'ımız hazır. Bakın footer'da başka eksik var mı? Hazır onu başlamışken yapalım. Yok. Şimdi geriye ne kaldı? Tablomuz. Ve burada Shells'de dialog header ve footer arasında yazdığınız dialog'ın ana content'ini oluşturuyor. Şimdi burada da tablo yapımızı tanımlayacağız. Buraya table diyelim. Bu arada Shells'nin de tablo yapısını kullanabiliriz ama yani çok gerek yok. Çok basit bir şey yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Şöyle table dedik. Table'ımızın içine giriyorum. T body diyorum. Table row diyorum. Table row'un içine de ilk neyimizi veriyoruz? İlk datamızı veriyoruz. Şimdi burada şöyle ilk vereceğimiz data neymiş bir bakalım. Bir thumbnail resmimiz var. Sonra başlık, quantity, price ve toplam fiyat. Güzel. Hemen buradan devam edelim şimdi. Table datamızın içindeyim. Şöyle resmimizi verelim. Public nerede? Public images. Neyi verelim? Şurada. Hatta burada gösterdiği gibi yapalım. Neyi veriyor burada ilk? Klasik tiramisu'yu veriyor. Oradan devam edelim. Image, klasik tiramisu nerede? Image, tiramisu, thumbnail. Bakın görüyor musunuz şu? Adını şöyle kopyalayalım. Şunu şuradan kapatabiliriz artık. Images dedik ve kopyaladığımız yolu yapıştırdık. Bunun uzantısını da verelim. Bakın zaten thumbnail'ımız geldi. Göstermemizi istediği boyut neymiş? Hemen bakalım. 48'e 48'miş. Şuraya geldik. Tiramisu thumbnail diyelim. Şurada width 48, height 48 olarak verdik. Tamamdır. Resmimiz de küçüldü ve burada bir border'ımız var. Class name dedik. Rounded LG'yi verelim. Tamam, resmimizi verdik, yuvarladık. Şimdi image'ın altında div açıyorum. Divin içinde neyimiz olacak arkadaşlar? E3 içinde bir klasik tiramisu yazımız olacak. Güzel. Bunun şeyi neymiş? Text preset 4 bold. Hemen verelim bunu da hazır açmışken. Class name text preset 4 bold diye verdim. Ardından bir altında yine div içinde quantity'miz olacak ve et işaretiyle birim fiyatı olacak. E3'ün altına geliyorum. Bir div daha açıyorum. Burada span 1x yazdık. Burada class name text primary text preset 4 bold. Güzel. Ve hemen yanında text preset 4 ile şöyle class name text muted. Bu doğru. Bunu vereceğiz zaten. Ve text preset 4 olacak. Tabii ki şurada bu sefer et işareti ve 5.50 dolar olarak verdik. Güzel. Şunların ikisi arasındaki boşluk neymiş? Bir bakalım hemen. 8 pikselmiş. Şunlara class name flex verelim. Items center ve gap 2 verirsek 8 pikseli vermiş oluruz. Tamamdır. Şimdi şuradan aşağıdan devam edelim. Şu divimizin dışına çıkıyorum. Şu H3'ü yazdığımız divimizin dışına. Buraya ne vereceğiz? Bir de price değil mi? Burada text preset 3 olacakmış. Hemen bunu da verelim. Bunu da ikinci bir table data olarak vereceğiz. 550 olarak ve class name text preset 3. Şimdi buradaki resimle içerik kısmını şunları yan yana almamız gerekiyor. Şurada bakalım bir gap var mı aralarında? 16. Bir remlik bir gap varmış. Tamamdır. Şurada table datamıza geliyoruz. Class name dedik. Flex dedik ve gap 4 dersek 16 piksel bunu vermiş oluruz. Tamamdır. Bakın şu anda direkt otomatik olarak zaten yerleşti. Bir inspect edelim. Ana yapımıza bir bakalım. Table row, table data ve ikinci table datada da fiyat. Harika. Ve bakın zaten şu anda şu kısımda gördüğünüz zaman bütün hepsinin eşitlenmiş olduğunu göreceksiniz. Tamamdır. Şimdi buradaki table row'u bakın şu yapıyı alacağım. Şöyle 3 kere daha çoğaltalım. Böyle kaydedelim. Tamamdır. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Şu an bunu böyle statik yapıyorum ancak sonradan Zastand kullandığımız zaman bütün bunu dinamik hale getireceğiz. Orada zaten dinamik veri vereceğimiz için şimdi kopyala yapıştırla göze güzel gözüksün diye sadece statik bir çoğaltma yapıyorum. Şöyle bunu verdik ve ardından Figma'ya bakalım. Şurada aralarda neyimiz varmış? Her birinin altında yine bir margin bottom'ımız var ve bu yine ne? Rows 100 mü? Tamam. Şimdi bu bir remlik paddingleri vermek için bizim muhatap olmamız gereken yer neresi? Bir inspect yapalım. Bakın şuradaki her bir row değil mi? Her bir sıra. Ancak siz buraya gelip doğrudan işte margin bottom, işte padding top vesaire veremezsiniz. Çünkü
göstereyim hemen. Neredeydik? Table Row'u seçtim. Computed. Bakın browser stillerine geliyorum. Buradaki default tanımlı olanlar tarayıcı tarafından. Display görüyor musunuz? Table Row. Bu aynı inline gibi bir yapıdır. Display inline'da da nedir durum? Siz yine dikeylemesine herhangi bir padding veya margin veremezsiniz. Burada bu sorunu çözmek için benim size önerim, zaten tablolarla çalışmak, tabloları stillendirmek her zaman zordur. O yüzden zaten hep hazır çözümler kullanırız. Hani daha büyük bir tablo olsa ben zaten direkt Shades'in tablo komponentini kullanacaktım. Şimdilik ama gerek yok. Bakın bu Table Row'a geldim. Zaten biz burada borderlarımızı tanımlamıştık ya. Bakın buradan devam edelim şimdi. Flex diyorsunuz. Bakın yapı bozuldu değil mi? Az önceki default yapıyı bozduk. Ardından Items, Center diyoruz ve Justify Between diyoruz. Şimdi artık bundan sonra buraya gelelim. MB4 dedik ve PB4. Bakın gördünüz mü? Şuradan padding ile arayı açtık. Şuradan marginle de diğer itemle arasını açtık. Aynı yapıyı şimdi geleceğiz. Bakın şöyle, hatta bu klası komple kopyalayalım. Tüm table row'larımıza verelim. Şu ikinciye de verelim ve üçüncüye verdiğimizde işimiz bitmiş oluyor. Evet, tamamdır. Şu anda bu yapıyla birlikte bunu sağlamış olduk. Bakalım eksik bir yapımız var mı? Eksik bir şeyimiz var mı? Hemen stillendirmemize dönelim. Burada background'ımız white olacakmış. Tamam, zaten white. Yok pardon, şu an şeyi kullanıyor. Sanırım rose rengini kullanıyor. Bir bakalım. Background color. Evet, tam beyazı kullanmıyor. Rose'u kullanıyor. Var background. Evet, tamam. Şimdi buradan o zaman bunu tanımlayalım. Şuradan dialog'a geldim. Bakın şurada dialog content'in içinde BG background diyor ya. Buraya gelelim, hemen BG white yapalım. Tamamdır. Bakın şu an döndü zaten beyaza. Şunu hemen sileyim tekrar. Farkı görün. Eski halini alayım. Bakın gördünüz mü? Çok hafif de olsa bir geçiş var. Background'ımızı white yaptık. Şimdi bizden istediği bir şey daha varmış tasarımda. Şurada şu kısmı farklı bir rengi almamız. Bu da Rose 50. Şimdi burayı Rose 50'ye alacağız. Tamam. Gelelim komponentimize. Yukarı doğru çıkalım. Şurada tablomuza class name diyelim. BG Rose. Arkadaşlar selamlar. Ben şu anda gelecekten gönderildim. Bu duruma müdahale etmek için buradayım. Kaydın burasında bir 3-4 dakikalık bir donma olmuş ve sonra kendiliğinden düzeliyor. Çok büyük bir şans eseri sadece padding verdiğim kısımlar. Ondan sonrasında her şey normal bir şekilde devam ediyor. Sepet kısmında verdiğim paddinglerin çok benzerini burada veriyorum. Zaten video devam ettikten sonra isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Hadi şimdi devam edelim. Evet, sanıyorum ki şu anda model'ımız da gayet güzel, istediğimiz gibi oldu. Şu ikisi arasındaki açıklık sanki biraz fazla olmuş. Tasarımımızda bu kadar yok gibi. 24. Neden bizde böyle bir fark var? Şöyle bir inspect yapalım. Yanlış tıkladım. Böyle bir inspect yapalım. Layout diyelim. Yo, 24 piksel aslında ama. Evet, orada bir fark var. Bir de şurada. Burada bir de dialog'daki yapıdan gelen bir gap var. Bakın şuradaki flex'ten gelen, şu yapıdan gelen. O yüzden şu MB6'yı şuradan MB4'e çekeceğim arkadaşlar. MB2 yok, MB4 iyi. Tamamdır. Güzel. Şimdi bakalım son bir ne yapabiliriz? Şuradaki şu table yapımızı kendi komponentini alabiliriz. Şöyle şunu kestim. Table order diyelim ve sonra şurada komponentimizin içinde, bunu kapatalım şuradan. Komponentimizin içinde table order diyelim ve TSX'i açalım. RFC dedik. Nerede, bize şunu kabul edelim. Şunu şuraya yapıştıralım. Tamamdır ve burada gelip şunu import etmeyi unutmayalım. Tamamdır. O logi'yi de kendi komponentini aldık. Şu anda bakalım bu diyalog komponentimiz gayet temiz. Onun haricinde products. Şimdi products'ımızda da şu article şeyimiz var ya, yapımız var ya, şu da ayrı bir product item olarak şey almamız gerekiyor. Şuradan article'ı keselim. Böyle product item olarak kendi komponentine taşıyalım. Komponentim içine geldim. Product item.tsx dedim. RFC'yi açtım. Kabul edelim. Şunu şuraya verelim ve product olarak biz neyimizi alacağız buradan? Hemen dönelim products'ımıza. Şuradaki bu butonlar artık burada lazım değil. Bunu buradan indiriyoruz. Product item'ın içine product olarak product id product nokta name'i geçiyoruz ve buradan da product'ı komple gönderiyoruz. Şimdi tekrar product item komponentimize geliyoruz. Buradan tıkladım ve burada bunun tip tanımlamasını yaparken şöyle type product item props dedik ve dessert'ün kendisini direkt aldı. Şimdi şöyle tiplerimizden dessert'ı import ettik ve buraya da bunu tip olarak product item props'u verdik. Burada da şu quick fix'lerimizden hemen kayıp importlarımızı alalım ve burada quantity 0 diyor. Bu quantity'yi şimdilik buraya tanımlayalım, hata vermesin. Const quantity eşittir 0. This should be replaced with actual state management. Tamam, dursun, bu comment güzel. Zaten tam yapacağımız şey. Aynen. Tamamdır. Şimdi bunu 1 yapalım. Diğer komponentimiz şunu 0 yapalım. Diğer komponentimiz. Bu yapıyı da şuradaki products'ı da hemen hızlı bir şekilde kendi ilgili komponentine product item olarak aldık ve son olarak ne yapabiliriz? Şimdi bakın burada product state'ini buradan products'ın içine veriyoruz ya. Products'ın içinde de ne var? Product item değil mi? Burada bunu 2 kere prop olarak geçirmek yerine şöyle yapabiliriz. Şunu şuradan kaldırdım. Children yapısını verdim.
Şunu şuradan, şu tipi buradan silelim. Şuradan importunu kaldıralım. Burası React Node olarak import etsin. Güzel. Importumuzu yaptık. Buradaki şu bütün yapıyı kaldırıp buraya doğrudan children'ı verelim. Şu product item'ı da artık buradan silebiliriz. Şimdi bu yapıyı şu app.tsx'imize gelelim. Şimdi artık bu products'ı buradan prop olarak geçmemize gerek yok. Şunu kaldıralım hemen. Şuradan self closing'i kapatalım. Şuradan products'ı yine children yapısıyla halledelim. Bakalım ne öneriyor? Product item'ı bu şekilde direkt içine veriyor. Map olarak doğru. Product item'ı da buraya import edelim. Güzel. Bunu kaydedelim. Sayfamızı yenileyelim. Herhangi bir hata var mı? Konsolumuzu açalım. Yok. Modulumuzu açtık. Yine bir hata yok. Kapat. Tamamdır. Harika. Şimdi bakın burada artık direkt products'ın içinden product item'ı çektik. Bir level daha ne yapmış olduk? Şu kartta yaptığımız gibi bu product komponentini ve içindekileri bir level daha yukarıya taşımış olduk ve bu sayede products'ın içinden prop geçmeyip direkt buradan şu product item'a prop geçiyoruz. Bakın gördünüz mü? Direkt ana komponentimizden prop geçiyoruz. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şu ana kadarki durum bence yeterli. Projenin şu anda UI kısmını yani statik kısmını hallettik. Bir sonraki videoda sizlere Zastand kütüphanesi ile state management'ını göstereceğim. Nasıl state'i yönetiyoruz, nasıl işte ekleme çıkartma yapıyoruz. Bir önceki Crash Course videosunda zaten dediğim gibi React'in kendi use context çözümünü göstermiştim. Ancak Zastand de çok popüler ve ben de onu bizzat kullanıyorum. Ve neden çok popüler olduğu, işte use context'in yapamadığı neyi yapıyor vesaire hepsini konuşacağız. Bir sonraki videoda o zaman bu projeden devam ediyoruz ve daha dinamik hale getiriyoruz ve artık son rötuşları yapıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.